Ak Yatırım iştiraki Stablex, ayaküstü lezzetleri sunar. Deneyim. Deneyim her şey demek. Bugüne kadar lezzet peşinde 40'tan fazla ülke gezdim. Tokyo, bu şehirler içinde beni en etkileyen şehir oldu. Sokaklarda akan bir düzen, mutfaklarda yılların disiplini var. Her lokma saygıyla hazırlanıyor. Ve en önemlisi, başka hiçbir yerde olmayan bir tekniğe sahipler. Bu şehirde hiçbir şey tesadüf değil. Bir balığın kesilişinden bir sokağın ışığına kadar her detay kusursuz. Çocukken uzaktan hayran olduğum o ülkeyi şimdi karış karış gezme vakti. Bayanlar ve baylar, başka hiçbir yere benzemeyen dünyaya, Tokyo'ya hoş geldiniz. Çok güzel, çok güzel. Yumurta yiyoruz. Hakikaten bayağı tatlı ya. Ne oldu suratın? Oo, sen Sochi Tapınağı'nı göreceğiz. Tokyo'ya geldin mi bu tapınağı görmek zorundasın. 24'ü bul burada. Bu ne oğlum, niyet mi çekiyoruz? Evet. Bak bu da YouTuber muskası. Al. Kırmızı. Robota ızgara dedikleri bir sistem var. Oradan bize pişirdiklerimizi kürekle servis edecekler. Hepinize Japonya'dan merhabalar. Bugün Tokyo'dan sesleniyoruz sizlere. Yanımda çok sevdiğim arkadaşım Burak Kan var. Kendisini Instagram'da Guru Kafa hesabıyla tanıyorsunuz. Evet. Ve aynı zamanda tabii ki Japonya'nın fahri elçilerinden biri oldu Yok, artık. Estağfurullah, estağfurullah. Bugün beraber video çekeceğiz. Evet. Neredeyiz şu anda? Kuleden de anlaşıldığı gibi Eiffel, İtalya'dayız. Bu yeni viral oldu değil mi? Evet, evet, onu koyarsın. Evet, Tokyo'dan başladık. Dün mü geldin, ne zaman geldin? Bana çok içirdiğin için Evet, hatırlamıyorsun bile değil mi? 1, 2, 3. Şöyle, benim turlarım arasında boşluk vardı. Onur da 2 gün önce geldi. Beraber Tokyo'ya gezecek. Vaktimiz olsa Osaka'ya da geçeriz. Tamamen şeyiz, ne derler? Rahat Akıştayız gezeceğiz. ve akışta gezeceğiz. Öyle bir programımız yok. Spontan Japonya nasıl olurmuş onu göstereceğiz. Aynen öyle. Bu videoda ne bulacaksınız? Biraz ondan bahsedelim. Bu videoda çok güzel yemekler olacak. Biz 2 gündür neredeyse Burak'la beraber altını üstünü getiriyoruz. Güzel yemekler yedik. Onları da video içinde özetleyeceğiz. Hiç merak Sadece etmeyin. sushi olmadığını göstermeye çalışacağız. Yani. Evet. Japonya deyince akla şimdi tabii Türkiye'deki gördüğümüz kadarıyla geliyor akla. Evet, Ama evet. buraya gelince birazcık daha farklı bir dünyaya hoş Evet. geldin diyorsun. Japonlar her gün sushi yemiyor. Oradan Yemiyor. başlarız. Aynen öyle ve Japon mutfağının da ne olduğunu biraz anlatırız. Birazcık farklı mutfaklardan devşirme bir mutfak Evet, aslında. evet. Devşirme yerine geliştirme diyelim çünkü gerçekten alıp geliştirip bambaşka bir yere getirme konusunda uzmanlar. Doğru. Aslında bakarsan Anthony Bourdain'ın hangi şefle konuşsam, yani 10 şefle konuşuyorsam 9 tanesi hayatının geri kalanında Tokyo'da yaşamak isterim diyordu. Burası orası. Yani ben gördüğüm kadarıyla çok kalabalık bir şehir. Tokyo herhalde İstanbul'la neredeyse kafa kafaya. İstanbul'dan daha fazla aslında. Hatta tüm Tokyo'yu yani bütün şeyi katarsan civardaki bağlı olduğu şeyleri de 30 küsür milyona kadar bir nüfusu var. 30 milyon. Tabii metropolün kendisi değil ama bütün Tokyo'yu kattığında 30 milyon. Ve bunu hissediyorsunuz şehrin her yerinde. Evet. Yani hem yer altında hissediyorsun hem de yer üstünde hissediyorsun. Ama sessiz bir şehir. Bu kadar insanın yaşadığı bir şehrin bu kadar sessiz olması hakikaten keyifli. Bir de tabii ki burada market ve alışveriş konusu da çok merak ediliyor. Videoda tabii ki onlardan da bahsedeceğiz. Ara ara bahsederiz. Ara ara bahsederiz. Yani Veya- bir arkadaşa nasıl yolda tavsiye veriyoruz öyle tavsiye veririz. Aynen öyle. Bu video birazcık daha samimi olacak. Vlog tadında gidecek. Burak'ı da birazcık tanıştıracağım sizlerle. Yaklaşık olarak herhalde 13-14 sene olmuştur değil mi? Oldu beraber? oldu evet. Biz eskiden çok güzel projelere de imza atmıştık. Aranızda mutlaka bilenler de vardır. Öğrenci Tamam, evlerine gidiyorduk. Denk İftarda gelen var. Sizdeyiz isminde çok güzel bir projemiz vardı. O projeyi de gerçekleştirmiştik. Hatta Türkiye'deki ilk projelerden biridir bu da sosyal Ya, medyada. o kapsamda evet aynen. Ve Güzeldi güzeldi. yani. Tam Çok güzeldi. spontan gelişen bir şey o da güzeldi. Başka bir sürü şeye başlamıştık, yapamamıştık. Tamam. Ama bugün güzel bir Bakalım. sıçrayış yaptık değil mi? Evet evet beni zor ikna etti çünkü benim kameraya karşı bir şeyim var. Evet, o yüzden tutup Sevmiyorum. başlıyoruz. Ben Videonun bu sefer sonu- izlemeyeceğim bu videoyu. Siz beğenirseniz çok sevinirim. Ben kendi katıldığım hiçbir podcast'ı veya videoyu izleyemiyorum. Ekran fobim mi var diyeyim ya. Beceremiyorum onu nedense. Bak birincisi Onu yenecek inşallah onu. sesi çok güzel. Çok güzel anlatıyor. İkincisi Böyle deyince konuşamayacağım şimdi. hikaye anlatımı çok güzel Burak. Falan diye.
birazcık açılmamız için bir şeyler içmemiz de gerekiyor. Utangaç. Onu içeriz değil mi arada? Şurada aşağıda var diyeceğim de şaka. Yok o kadar değil ya. Bugün nasıl bir kahvaltı yapacağız peki? Bugün nasıl yapacağız? Normalde her turistik gezinin içinde yer alan bir eski balık pazarı var. Eski balık pazarı diyorum çünkü eski hali artık yok. Çünkü o yeni bir yere taşındı. Şu anki balık pazarı eskisi gibi böyle minik minik yemeklerin satıldığı daha turistik bir alan. Doğru. Çok fazla Japon yok açık söyleyeyim. Evet. Genelde yani çalışanların haricinde genelde turistler. Ama bir de domestik ev kullanıcılarına veya ufak çapta alacak insanlar için de minik hala bir pazar kaldı orada. Yani balık, sebze, meyve alabileceğim bir bölümleri daha var. Onları da gezeriz. Omlet de yiyebiliyorsun. Bir de işte en çok dikkat çeken sosyal medyada viral olan bir sürü yemeğin de satıldığı noktalar var. Onları da gezeceğiz. Ama hani bir Japon olsanız büyük ihtimalle hangisini yersiniz onu da gösteririz. Yani sadece turistin yediği şeyi yemeyelim. Evet. Ya bizde de mesela sonuçta şey var, ne bileyim İstanbul'a, Üsküdar'a, işte Sultanahmet'e vesaire gelen kişi sürekli o macundan yemiyoruz ya biz Evet. Türkler olarak. Yani Evet. o çok eskiden ara ara yediğimiz bir şey. Onun gibi yani Japon'un da sürekli yediği şeyi bulalım. Tamam. Yani ara ara yediği şeyi bulmayalım. Biraz daha lokallerin izinden gidiyoruz. Evet. Süper. Ne güzel ötüyorsunuz ya. Vallahi böyle bir şey görmedim. O zaman video başlarken sizler ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Videoyu beğenmeyi ve altındaki hype butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olmaları çok önemli. Senin Evet, de bir evet. kanalın var. Guru Kafa kanalı. Aa, evet ben çekiniyorum ama Hiç videosuz 10.000 takipçiye geçen Evet, evet. ilk kanal olabilir. hakikaten yani 10.000 abone var. Onu 20 yapabilirsiniz istiyorsanız. O size Yapabilirsiniz. kalmış. Tabii Burak da onun karşılığında video Ha, çekmesi evet lazım. şöyle yapalım. Yani bir barem belirleyelim. Diyelim ki o onu geçerse ben video çekeyim ona. Hadi bakalım. Neyse tabii ki diyeceksin. Küfredecekler şimdi ama sen kimsin diye. Hakikaten şeye ihtiyacım var. Motivasyona. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Her şeyim var. Videom da var. İşte o motivasyonu bu videoyla sağlayacağım sana, merak Evet. etme. Hiç Tamam. merak etme. Peki o zaman daha fazla vakit kaybetmeyelim. Tokyo Lezzet Rehberi başlıyor. Şimdi balık pazarına geldik. Yavaş yavaş etrafı dolaşmaya başladık. Dışarıda çok fazla restoran da var. Şimdi balık pazarının şu sokak giriyor ya. Aha. Asıl şey orası. Bir de ama böyle burada da çok güzel bir bölüm var. Burası, sonra pasajlar. Tamam. Bu içerilerde tamamen yeme içme yerleri kaldı artık sadece. Yani normal toptan satışlar falan filan kalktı. Bir de içeride sokaklar var şeyde, malzeme satılan. Ama artık bunlar restoran için değil de genelde ev kullanıcıları için satılan şeyler. Evet. Bir de işte bu şekilde, bir de bu L şeklinde atıyorum pilav üstü sashimi. Evet. Kahvaltılık işte bu pilav üstü et. Bak mesela ramen içiyor. Ve Bak. bayağı kalabalık da Burak, farkında mısın? Evet evet. Buraya şeyi de uyarsana. Çarşambaları gelmesin. Bak benim sana söylediğim yer burası. Kahvaltımızı burada yapacağız. Pilav üstü kavurma gibi düşün. Hakikaten öyle gözüküyor. Ama baştan Tamam. uyarmak lazım herhalde değil mi? Neyi? Yani buradaki etlerin neredeyse %95'i domuz eti. Ya şöyle, eğer domuz hassasiyeti lezzetten dolayıysa, yani o kadar lezzet olarak Avrupa'daki kadar kötü demeyeceğim. Kötü demeyeyim de çok böyle kokulu değil. Ama inanç hassasiyeti varsa çok zor, çünkü domuz eti olmadığını söylediği şeyde bile yağı olabiliyor. Domuz etinin suyu oluyor. Yani suyu oluyor yani, Evet. ramen içinde diyor ki tavuklu ramen diyor aslında ama suyunu lezzetlendirsin diye domuz da koymuş olabiliyor. Yani Japonca bile bile sormak lazım. Yani böyle Japonca'yı sorarsan daha da iyi. Evet. O yüzden birazcık burada yemekle ilgili problem yaşanabilir eğer böyle bir hassasiyet varsa. Burası da Matsusaka kullandığını, Matsusaka Wagyu kullandığını ispatlamak için şey koymuş, sertifika koymuş. Evet. Matsusaka, Kobe, Ozeki, böyle farklı şeyler var. Bizdeki böyle Balıkesir, Trakya kıvırcık vesaire vardır ya, Evet. bölge fark. Onlarda da yani Wagyu'da da şey var. Wagyu demek bir lezzet garantisi anlamına gelmiyor. Bu bir kere başta onu söyleyeyim. Wagyu aslında Wagyu Japon sığırı. Japon sığırı, evet. Okey. Etin ismi. Yani Wagyu yedin diye süper kaliteli bir et yemiş olmuyorsun. Wagyu'nun da kendisi bir sınıflandırması var. İşte bir tanesi harfle A, B, diğeri de sayılarla. A, B aslında senin benim değil de pek üreticiyle alıcı arasındaki biraz şey gibi. Yani hayvanın verimini söylüyor. Kesim veriminden bahsediyor. O A1, 2, 3, 4, 5 de yukarıda çıktıkça kalitesi artıyor. O da etin kalitesinden bahsediyor. O aslında bizi ilgilendiriyor. Ama hani A5 yemedim ben aç mı döneceğim dersen hayır abi, A4 de çok güzel. A5 artık biraz şey kalıyor. Hani Bir şey söyleyeyim, çok bağırmıyor mu? arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hi. Kendi kendine gülerek, bağırarak. Bu arada yani Japonlar çok bağırıyorlar. Hangi restorana otursak sürekli bir şey için bağırıyorlar ama hep eğlenceliler. Hep yüzleri gülüyor. O yüzden çok mutluyum. Burada ne da gördün şey orada? yapıyor. Deminki hanımefendi Wagyu'dan böyle şişler yapmış. Bu beyefendi de ton balığından yapıyor. Ha, güzel. Evet evet. Sonuçta her buraya gelen yemek yemek zorunda değil, doğru mu? Doğru. Ya bir şey alacaksa alabilir. Burada içeride evine bir şey alabilir. Ya da burada bak
turistler için çok güzel kaplar var. Evet. Minik sake kapları, pilav kapları, ramen kapları. Bunları gezebilirsiniz. Bak gel burada sana ayaküstü lezzetler tabelası yapabilecek bir abi var. Fark ettiysen dükkanların pek tabelaları yok böyle. Hep girişlere minik minik şeyler var, ahşaplar var. O tabelayı yapıyor. Şimdi genelde böyle düz L şeklinde dükkana sıralamış dedik ama aralardaki sokaklara da muhakkak, aradaki pasajlara da dahil girmek lazım. Çünkü oralarda da böyle yine eve alabileceğiniz bazı baharatlar, furkakeler. Furkake neydi o? Pirinçli vardı ya şeyin üzerine döktüğümüz, pilavların üzerine Evet. döktüğümüz. Onlardan ya da salataların üzerine döktüğümüz. O bayağı viral oluyor. Sosyal medyada herkes paylaşıyor. Buraları muhakkak gezin. Bir tane burada meşhur eski zamandan, Sukoji Balık Pazarı zamandan bir kahveci var. O hala burada. 2 şubesi var galiba. Bence sokakları gezmek için çok keyifli bir yer ama dediğim gibi erken kapanır burası eski geleneğinden dolayı. Çarşambaları Balık pazarı- kapalı. Çarşamba full kapalı. Evet. İstersen şimdi böyle bir girelim yara yara. Evet. Bayağı Sana kalabalıklaşmış minik bu arada. bazı diğer şeyleri de gösterelim. Burak kalabalıklaşmış bu arada. Evet bak bu mesela hanımefendinin yediği bir rice cracker. Ama ben de kağıdı ısırıyor sandım. Evet evet. O neyli sunma sen. İlginçmiş. Sen hayvanını seçiyorsun. Ahtapot mu, karides mi, yengeç mi? Tamam. Onu alıyor. Bak bu hanımefendi mesela karides seçti. Evet, Şu tost batter var ya. Tost makinesine basıyor. Evet gel buradan gör. Bak bastı, press diyecek. Ses gelecek şimdi. Ha, bayağı pres yapıyor Burak. Evet evet. Bir dakika, o demin kadının yediği o mu? Evet, bu. Abi enteresan ya, çok enteresan. Bak çıkacak şimdi diğeri. Fazla. Yanlarını kesiyor. Evet. Abi çok acayip. Gerçek bir sokak lezzeti bu. Hatta görüntüsü de böyle. Deniz mahsulünü eze eze. Ya diyorsun fosil gibi duruyor değil mi? Fosil gibi duruyor aynen. Yiyeceğini seçiyorsun. Senin için orada şeyde yapıyor, pişiriyor. Burada da yiyebiliyorsun. Eğer isterseniz atabiliriz. İster misin böyle bir şeyler? Yumurtacı bura mı? Meşhur yumurtacı bu. Oldu mu? Düzeldi mi? Toparladı. Buyur abi. Hala biraz tuz istiyorum. Afiyet olsun. Yumurta yiyoruz. Şekerli abi. Şekerli yumurta. Ve ben daha önceden de acaba dedim ben mi yanılıyorum? Evet abi. Bayağı tatlı ya. Şef onaylı. Şef afiyet olsun. Cenk Şef'le beraberiz. Beraber yiyoruz, beraber geziyoruz. Hakikaten bayağı tatlı ya. Ne oldu suratın? Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Şekeri var gibi. Balık pazarına gelen insanlarda hep bu şey var böyle bir ya gerçekten böyle miymiş? Çok yükseliyor insanlar tamam mı? Hani Abi sosyal medyada böyle değildi. Japonya'nın en lezzetli sokağı gibi düşünüyorlar. Sonra bir geliyorlar abi şekerli yumurta yiyince falan diye. Abi burası Çilek üzümü merak ettim. hatırası olan bir yer arkadaşlar. Burası lezzeti olan bir yer değil. Hatırası var. Şimdi çok güzel bir balık pazarına geldik. Evet, şimdi normalde Sukoji balık pazarı deyince aklına insanın sadece yeme içme oradaki noktalar geliyor. Ama bence bu 2 tane pazar yerine şans tanınmalı. O da içinde kimse fark etmiyor binanın içinde olduğu için. Burası önemli, neden önemli? Eskisi gibi artık böyle büyük restoranlara mal satmıyor burası. Genelde ev kullanıcıları var burada. Yani- Daha domestik dedikleri. Normal Japon halkı gelip evet. buradan alışverişini yapıyor. Buradan mutfağı için bazı ürünler alabiliyor, balık alabiliyor, sebze alabiliyor, wasabi alabiliyor ya da böyle şeyler alabiliyor. Bak mesela bunlar ne biliyor musun? Ne? Bunlar kurutulmuş balığın böyle şeyler vardı, frezler vardı, el frezesi vardı. Evet. Onunla böyle ince ince kesilmiş hali. Bunlarla Japonlar bizler kadar şanslı değiller. Biz mesela baharat yolu üzerindeyken çok fazla baharat ticareti yapmışız. Evet. Hindistan'da vesaire. Bu insanlar Edo zamanı komple zaten kapalıydı. Mutfaklarında bizim kadar yüksek oranda şey yok. Bizdeki baharat çeşidi yok. Ama lezzetlendirmeyi kurutulmuş balıklarla, turşularla vesairelerle aromayı hep arttırmışlar. Zaten umami denen şeyi hep deyince Japonya aklımıza geliyor. Evet. Hatta bu belki de MSG'yi de Japonlar bulmasa bunlar olabilir. Olabilir. MSG'nin hani kimyası olarak bulan, bunu sınıflandıran kişiler Japonmuş galiba. Evet. Biz bu arada az önce bir sashimi attık. Ha mesela bak Evet, turistsin. kahvaltı yapabilirsin Dışarıdakinden de. çok daha iyi sashimi var içeride. Evet, doğru.
Gerçekten öyleydi. Bak burada balığı yazar işte. Bu bir bonito mu, işte palamut gibi bir şey düşün. Ya çizgili bilmem neydi onu da artık bakarsın sen. Atıyorum orkinos mu vesaire, palamut mu, uskumru mu neyin şey olduğunda bunlarla özel dashi'ler hazırlıyorlar. O dashi dedikleri de lezzetli bir su mu diyeyim. Yani stok gibi bir şey hazırlayıp Stok hazırlıyor aslında. bunları bazen ramende, bazen yemekte vesaire kullanırlar ama kurutulmuş balık, kurutulmuş mantar, fermente ürünler vesaire Japon mutfağında çok önemli çünkü lezzet artırmaları lazım. Bir de burada sebze meyve de aşırı derecede iyi. Yani böyle sanki sabah koparılmış gibi. Nereden geldiğini de yazıyorlar değil mi? Ne zaman koparıldığını. Evet bazen mesela bir çilek görüyorsun diyor ki işte sabah 6.35'te toplandı bu. İnanılmaz bir şey ya. Japonlar saati çok seviyor. Vallahi saat seviyorlar. Saat olayını seviyorlar yani. Yani- İlla böyle bir zamanlama meselesi çok, o yüzden hep saat kullanırlar. Otomotivden hatırla. Otomotiv öyle artı dünya saat literatüründe de söz sahibiler. Şu anda en fazla satan saat Citizen markası. Mesela? Dünyada. Evet. Otomotivde örnek verebilir misin? Mesela Toyota Toyota. Evet. vazgeçemiyor değil mi? Yok asla. O saati Her illa zaman koyacak oraya. ortaya saat koyar. Lexus mesela mutlaka. Yani arkadaşlar gelirseniz dashi'leriniz için Evet. bu dashi, hatta bu dashi yapacaksanız sadece bu katsuboshi'ler değil, bunlara katsuboshi deniyor. Hazır mixlerini de alabiliyorsun. Miso isteyenler, bak şurada misolar var. Evet. Bunlar da soya fasulyesinin koji ile bozultularak değil mi? Fermente edilerek ayrı bir bizim tarhana diyeceğim çok alakası olacak. Bir baz oluşturuyorlar aslında yani lezzetli arttırdıkları için çok da sağlıklı bir şey bu arada. Onun beyaz miso var, normal miso var. Kimisi dolapta saklanması gerekiyor, kimisi dışarıda. Var oğlu var işte. Burak bir de burada yani alışveriş yapabilirler. Mesela wasabi'nin turp halini alabiliyorlar. Evet, evet. Yosunu almak istiyorsanız alabiliyorsunuz. Evinizde eğer merakınız varsa bunlara da yer verebiliyorsunuz. Devam edelim. Birazcık daha bir şeyler yiyelim. Hanımefendi misolu peanut yapmış. Bak hep tık şey hep kaldırıyor görüyor musun? Umami. Fiyatı da 300 yen. Soyayla kaynamış şey. Deniz tarı. Güzel mi? Arigatou gozaimasu. Fıstıktan sonra değil. Fıstıktan Fıstıktan önce olsaydı daha iyiydi. Şefler evine nereden malzeme alır? Japonya. Adam. Aç avucunu. Sana yuzulu ve başka, bu galiba wasabi ile bir tuz karışımı. Ne kadar yoğun geldi kokusu. Oo, Çok yoğun. oo çok iyi. Of çok güzel. Oo. Çok güzel. Oo. Bu da yuzulu. Hafif ekşi. Bayağı wasabi. Burak damağımı mahvetti şu an. Ele geçirdi. Turunç, mandalina vesaire böyle. Yuzuyu tam anlatamıyorum ama bak şimdi gel. Gel. Ama güzel. Yok Gel. verme daha. Hayır bu acı değil. Bu çok güzel. Yani mandalina kabuklu şey düşün. Tuz düşün. Nasıl? Bu güzel. Ya. Hakikaten bana mandalina gel. kabuklu. Evet evet ben de o yüzden sevmiyorum. Asitte. This is Chitoro. This is Akami. Do you have Otoro? あ、大トロはね、 Otoro yiyelim. Torun. Parayı sen vereceksin. Yok galiba. Tamam zorlamayalım şimdi bize başka bir şey ittirmesin. ありがとう。 Arigatou gozaimasu. Ne kadar centilmen bir adam. Ne? Ne kadar centilmen. Gentleman değil, yemeğinin peşinde. Gırtlağının peşinde. Where are you from? Turkey, Turko. Turko? Turko. Merhaba. Oo, bak çok iyi. How do you know? Do you? No, the Turkish. No. Turk Ah, okay. people. To eat. Turkish tourists, yeah, from Turkish tourists. 美味しいわ。美味しいわ。 Oishi, güzel. Çok güzel. チョックだ。 Ya oishi. Oishi wa. チョックだ。チョックだ。 Çok güzel, çok güzel. チョックだ。 Çok güzel parça. チョックだ。チョックだ。 Çok güzel. Tuna What? Princess. Tuna Princess. Ha, Wow. Dışı tofu, içi pirinç, üstüne de burada gördüğün toppingleri koyuyor. Bunun adı iner sushi. İneri Zoshi. İner sushi. Burada İner sushi. burada yiyebiliyorsun. 海鮮いなり寿司。 Kaysen iner sushi. Japonya'da çok isme takamamak lazım. Okuyamadığımız için genelde. Onigiri Marutoyo. Zaten linkini verdiğin için hiç gerek yok ismini vermeye. Açıklamada hepsinin linkini veriyorum. Açıklamada şey var. Aynen. Onigiri burada. Ne? Tuz. Abi çok iyi ya. Şu tuzun reklamını yapsana. Güzelmiş bu arada. Cenk bizim hayatımızı kurtardı. Şu. Şöyle netledi mi onu? Buyur abi. Japonya'da tuz biraz sorun olabiliyor bazen. Bazı şeylerde soyadan dolayı tuz fazla gelebilir ama bazı şeylerde hiç tuz yok. Mesela az önceki tamagoda, mesela bu onigiri'de. Cenk'in aldığı şey az önce nedir o? Pirinç yapıştı hakikaten. Her ısırıkta koymak gerekiyor. Evet her ıslıkta koymak gerekiyor. Sana da koyayım biraz. Teşekkür ederim abi.
Bu ne ya? Tatlı cümle olmadı ama olsun. Bir şey fark ettin değil mi? Tokyo ince. Elektrik kabloları. Abi fark ettim. Her yer elektrik kablosu, her yerde dışarıda. Yani Türkiye'de her şey yer altında, burada ne şeyde? Tahmin et. Depremden dolayı mı? I knew that. Her depremde kontrolü vesairesi çok masraflı bir şey. Bu daha şeydi, daha kontrol edilebilir, daha... Hani Japonlar 2050'de yaşıyorlardı. Çözemediler mi? Japonlar 1970'ler, 70 çok oldu ya, 80'leri yaşıyor. Şu an. Vallahi bak ve mutlular bundan. Bundan teknolojiyi kaçırdık falan dertleri yok. Bir şey kullanılabiliyorsa onu kullanıyorlar abi. Bakım yapıyorlar sürekli. Her şeyin en iyisini, en iyisini kullanacağız dertleri yok. Çalışıyorsa sistem devam. Şeyi gördün, özellikle Kyoto'da göreceğiz. Taksiler var. Toyota'nın Crown modeli. Crown galiba 70'lerde falan tasarım çıkmış. 2000'lere kadar hep aynı modeli üretmişler. Aynı model hiç değişmiyor. Aynı model derken kasa aynı, teknoloji değişiyor, konfor değişiyor. Ama dışarıdan baktım aynı. Biraz obsesifler. Biraz değil, çok obsesifler. Abi ne kadar kalabalıklaştı ya. Hakikaten etrafa bakar mısın? Herkes yemek yemeye geldi yani. Çok Ama- enteresan bir yer. Şu ana kadar gezdiğimiz yerlerde hep arka taraf Japon, ön taraf. Yani bizler hep turistik, doğru mu? Doğru. İş sadece biraz şurada değişiyor. Buradaki yerlerde biraz daha Japonlar yemek yiyor. Ama bu tarafta sadece ve sadece, sabah taksici söylemişti, turist. Turistler için bir Luna Park burası. Oburlar için bir Luna Park. Aynen öyle. Hayat kurtaran bir tavsiye vereceğim size. Japonya'ya gelen herkes bıçak almak istiyor, Japon bıçağı vesaire, ama aldığınızda bileme işini eğer aceleniz varsa buraya bırakmayın. Çünkü çok uzun süre bilemeleri. Yani bir kere de great şey yapmıyor abi. Yani hep yavaş yavaş aşağı indiği için artık en son bilemeyin yaptığı böyle neredeyse mermer gibi. O kadar ince ki saatler sürebilir. Eğer aceleniz varsa bilemeyi ben kendim yapacağım diye taş alın. Ama aceleniz yoksa bırakın bilerin. Ha köfte. Ya alayım sana köfteli. Yok. And can we also have one crab cream croquette? One scallop. One scallop. Hokkaido'da buranın şeyi, kuzeyi. Kuzeyinde çok bereketli bir yer. Daha soğuk olduğu için deniz mahsulü orada daha şey. Nereden bulabilirim ben? Yalnız direkt parçalanıyor be ısırınca. Hmm. Değil mi? Sen bunu al, onu ona ver. Siz devam edin. Yok ben yemeyeyim. Sen ye onu. Oğlum sana da bir tane ağzına atacağım işte. Bekle, aç ağzını. Aç ağzını. Ver. Nasıl? Vereyim bir tane daha. Güzel. Al şunu. Adam gibi elini al kendin. Heh. Çok iyiymiş. Bu kadar beklemiyordum. Bunu da al. Şöyle, uzmanı değilim ama benim şu ana kadarki tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Yani caddeye bakan bölüm, turistin çok yoğun olduğu bölüme göre daha lokal. Evet. Yani burada yemek yiyen Japon görüyorum ama burada pek görmüyorum. Burası tamamen turistlere özel gibi. Arkaya Bu bakarsan. arkadaki kısım daha şey. Baksana. En azından yemek yiyen Japonlar var orada. Evet. Kalabalık bayağı. Neredeyiz? Kitsuneya. Kitsune'ye geldik. Geç, okuyabiliyoruz ya artık. Kitsuneya yazıyor şurada. Kitsune'de horumon, yani şu dana, ciğer, iç organ vesaire sakatat şeyi var. Uzun süre miso ile böyle sake ile kaynamış. Ha dur. Neden o büyük şeyler çıkıyor biliyor musun? Neden? Bittikçe o şeye ekliyor. Onlar sake abi. Evet. Sake'de pişiriyor ya, sake ve misoda. Ara ara bittikçe oraya koyuyor. Şu bunu kaynattığı suya. Bak Anladım. nasıl çözdüm. Olayı çözdüm. Bu karartısı oradan geliyor biraz. Sizinki de et. Etten. Evet. Pilav üstü et. Pilav üstü et. Kavurma. Kavurma aynen. This is paprika. Chili. Chili. It's Japanese pepper. Japanese pepper. Perfect. Thank you. Sashimi? I think this is sashimi. But not too much. Okay. Take it. They are from Turkey. Okay. They're addicted to chili. They are addicted. Şimdi nereye geldik? Asakusa'ya geldik. Sensoji Tapınağı'nı göreceğiz. Tokyo'ya geldin mi bu tapınağı görmek zorundasın. Yoksa Tokyo'ya gelmek sayılmaz. tax free kabul etmiyorlar. Güzel espri. Of, kötü espriler yine. Çok güzel. Bu girişten geçmek, bunun altta o fenerin altında Ne fotoğraf yapıyor? çektirmek. Abi Şans. şans, her şey getiriyor. Aşk, Burada muska para. var. Bak sana muska alalım buradan. Dur bak. Çok içeride Arkaya hakikaten şey, göstereyim bir Budist muskalar var. Tamam. Onları alacağız şimdi sana. Yüksek takipçi muskası. Beğenme muskası değil mi? Var, hepsi Videoyu var. beğensinler şu Şimdi anda. bu bak şeye tapınak en sonda. Altından geçiyoruz ama. Şu şey Kafaya dikkat. güzel. Şöyle ha. Kafaya dikkat. Nasıl şey yaptık. Bu gördüğün gibi şey yapmışlar. Momicileri akçaağaç, ya kızarmış akçaağaç yapraklarını süs yapmışlar. Sakura'da da sakura yapraklarıyla süs yapıyorlar. Ha, çok Çiçek güzel. çiçekli, çok güzel. Çok güzel gözüküyor.
Çok keyifli bir cadde burası. Yani yürüyüş yolu. Burada alışveriş yapabilirler, turistik şeyler. Bu sokaktan uzaklaştıkça fiyatlar düşüyor. Yani vakitleri varsa böyle paralel yapsınlar. Daha uygun fiyatlı olurlar. En sona gidelim o zaman en ucuz yere. Niye gitmiyoruz? Böyle git. Şu an bir şey uzağa alacağız gidelim. ki. Ha? Şu an önce bir Ben ibadetimizi almak yapalım. istiyorum belki nereden biliyorsun? Evde hanım Sana benden bir şeyler şey alalım bekliyor. mı? Maskeler bekliyor. Tabii shoes var tabii. Tabii shoes. Böyle toynak gibi duruyor ya. Evet. Saçma Biliyorum. makayla. Ondan alalım mı? 46 numara varsa alırız. Var ben aldım 45 numara kendime. Kimono ile beraber onu giyiyorum. Burası biraz daha böyle şey gibi. Mahmut Paşa, Eminönü. Aslında burası neresi biliyor musun? Burası tam bir perşembe pazarı ama yanlar perşembe pazarı. Burada tapınak olduğu için burası daha şey duruyor, turistik duruyor ama bu geriye doğru işte bu mutfakçıların sevdiği Kapabaşı falan hep buraya yakın. Perşembe pazarı, Karaköy o civarlara benziyor. Burada hep böyle turistik mağazalarla dolu. Oradan bahsetsene biraz. Kapabaşı mı dedin sen? Kapabaşı, mutfak araç gereçleri almak isteyenler için. Yani profesyonel şefler, evinin şefleri, ne bileyim bıçak alacaktır, mandolin alacaktır, tabak çanak alacaktır falan. Bunları Kapabaşı'dan halledebilirsiniz. Sen buraya gelen şefleri de gezdirmiştin daha öncesinde. Evet. Onları oraya götürmüştün, hatırlıyorum ben paylaşımları. Özellikle Burçak çok alışveriş yapmıştın değil mi? Evet, hala da yapıyor. Esen'de. Hala aynı yapıyor. Benim üzerimden. Bak gördüğün gibi burada da böyle Matsuya alışveriş merkezine kadar Evet. bir mağaza şeyi var. Sağın solun her tarafın alışveriş yapacağın yer. Çok güzel. Bu arada bugün o kadar şanslıyız ki hava yönünden. Of çok iyi. Yani hakikaten güneş tenimizi yakıyor. Ama şurada Temiz. bir inanılmaz bir şey var abi. Ne var? Bir göstermek istiyorum bunu. Ne var? Ha, çekiliş. Niyet çekiyorlar herhalde. Şunlara bakar mısın abi? Çok güzel ya. Ne aldı? Küçük Alacak kedi. mı? 1000 liraymış. Hadi 1000 Bin yen. lira. 1000 yen. 1000 yen. Ver. Yok ya taşıyamam şu anda. Çekim yapıyoruz. Bizim de böyle dertlerimiz var. Ya melon bread çok meşhurdur buralarda. Ve mochiler. Mochinin içinde dediğim gibi şey var. Gel bak burası da kendisi gösteriyor. Red bean paste var. O yüzden gaza gelmesin kimse. İçine donu var diye. Bu şeyi de melon panı da en güzel sunma şekli içine böyle bir şey koyarak. Çünkü kendi sade halini çok da sarmayabilir. Ben sana bir itirafta bulunayım mı? Bulun. Bir tane şey var ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnternette paylaşılan Tokyo lezzetlerin çoğu aslında insanlar şöyle bak yiyor böyle kamera falan yapıyor. Tükürüyor. Ya kötü diyemem de alışık değiliz sadece. Alışık olmamış. Yani şimdi kimseye de fasulye ezmesini çok güzelmiş gibi şey yapmak istemiyorum. İtelemek istemiyorum. Abi bence Alışması zor arkadaş yani. bence burada viral olup da denediğin zaman gerçekten hayal kırıklığına uğradığın çok şey var. Al mesela burada mesela gözünden yaş gelmişti Esen'in. Bak burayı çek Esen'e gönder. Kraker mi? Yok bu da böyle içine şey paste basıyor. Gel. Esen burada hakikaten ağlamıştı. Bu kraker gibi yapıyor bak. Şeyli, yosunlu, susamlı. Enteresan ama görünce insanın bir canı çekiyor. Evet. Görüntüsü güzel. Aha gel yuzu buldu bak yine. Yuzu çiğdi. Demin bizim hayatımızda ha bak yuzu bu. Yuzu dediğimiz aslında meyve. Plastik. Plastik. Evet abi. Ne alsam şaşırıyor. Yuzuya tabii tapıyorlar. Yuzuya ne diyeyim ben ya? Yuzu is like the mandarin or lemon. Mostly lemon. But It's more acidic, right? Tattıracak mı? Elini aç. 柚子ソルトね。 Burada her şey ele koyuluyor. これが一番 like a Abi- lemon salt. ya sen bunu ye bakayım. Şimdi limon mu mandalina mı diyeceksin? Çaktırma. Hanginiz daha şey? Mandalina oğlum bu. Bodrum mandalina evde bu. Ama güzel. Çok güzel bir de. Ama her şey koyarsın yani. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Rice crackle. Thank you. Çok güzelmiş bu araba bu. Ben aşırı beğendim. Tam böyle atıştırmalık kahvenin yanına. Vallahi güzel. Normal rice cracker'ların bu şekerli hali. Şekerli pirinç krakeri. Biraz Ama daha güzel. şeye benziyor. Granola'ya benziyor böyle. Güzel ama. Evet. Ne yapıyorlar Burak burada? Gel göstereceğim. Gel abi. Sana da göstereyim. Gel. Burada evet. Sen oradan yap bir tane. Al şeyi. Çalkala şimdi onu. Önce birer 100 yen atın abi şunlara. 100 yen. Evet bir derneğimize bağış yapalım. 500. O 500 atma istersen biraz fazla. 100 at. Şu. Olur at tamam. Olduğu kadar. Ne varsa at. Derneğe yardım. Tamam derneğe yardım yapalım. Şimdi sallayın o şeyi. Salla. Böyle yapmaya çalış. Belki dernek çıkar. Ha. Şimdi devir daha sonra. Devir şu şeyi. Bir tane çek. Bir tane çek oradan. Hoppa. Çıktı mı? Kaç numara yazıyor? 24.
24'ü bul burada. Bu ne oğlum? Niyet mi çekiyoruz? Evet. Hazır mısın? Evet. Kolun çıkıyor. Hazır mısın? Şimdi burada Japoncası vesairesi yazar, Çincesi. Oo. Ne diyor? Şimdi burada kötü çıkarsa bad fortune. Evet. Bunu katlayıp şuradaki şeye asıyorsun. İyi çıkarsa katlayıp evine götürüyorsun. Abi sana şey çıktı, bad fortune. Vallahi dalga geçmiyorum. Bunu böyle katla, gel böyle. Katla. Benim 59 çıktı abi. Hemen bakacağım seninkine. Sen biraz ona git onu katla. Bunu atıyor muyum? Bunu içine koy şeyin. Bununla mı yapmıştın Ondan sen? evet. Kötü çıktı. Dur okuyayım oğlum bari. Oo seninki de abi siz ne yapıyorsunuz ya? Kötü mü çıktı bize? Vallahi ya. Ne olacak oğlum? Bak. Deprem mi olacak? Your mind okursun abi oku. Oku şeyini. Oğlum ben bunu okumayayım. Tülin beni öldürür. Abi 3 tane kadın da başladı. tamam. Bu bizim çamaşır hastalığı gibi yerinden çıkıyor her sefer. Hadi gitsin. Hadi uzaklaşsın. Allah onlar. Bile koptu. O kadar kötü bir şey yani. Tamam. Şimdi abi iyi şans, para, dileklerinin gerçekleşmesi. Şimdi bunu mu almamız lazım? Sınıftan geçmeye bak trafikte güvenlik, sonra iş yerinde başarı, sağlık, ilişkide başarı, yani başarı derken şans. Aslında ilişkide başarı bu şans bu durumda tartışılır tabii. Rahat, sağlıklı doğum hamileler için. Başka ne var? Şurada sınavlardan vardı. Sınavlardan güzel geçiş. Abi yolunu bulmuşlar ben sana Abi söyleyeyim. muska önemli. Yolunu bulmuşlar. Bir şey söyleyeceğim. Yolu buluşursun yani. 500 yene de güzel bir şey al ya. Yani nereye gittiğini bilsem. Takipçi bak bu da YouTuber muskası al. Kırmızı. Burada YouTube Kırmızı yazıyor. renkli. Burada YouTube yazıyor. Bunu biliyorsun değil mi? Bir ara anlatayım bunu. Ne? Sembolü anladın değil mi? Evet sen böyle biliyorum. Evet o sembol. Sando işte. He? Peace sembolü o. İbadethaneye girmeden önce kendilerini arındırıyorlar. Bak bir elini yıkayacak, diğer elini yıkayacak. Avucuna su alması lazım. Bak. Şu hareketi yaptı ya. Bunu doldur Tamam. diyelim. En soba bunu herkes yapmaz. Tamam. Sonra sopayı yıkaması lazım şöyle. Ha. Bir sonrakine temiz bıraksın. diye. Evet, evet. Güzel. Tapınaktan çıktık. Güzel bir tempura yemeye gidiyoruz. Evet. Yakınlarda bir yer. Yani yürüyerek hemen gelebilirsiniz. 4.7 puanı Google'da. Kaç? 4.7. Vay. Ama Google'a bakmıyoruz genellikle. Evet ben şeye baktım ne derler? Tableau'a bakıyorum mesela Tableau'a. Tableau. Tableau diye bir site var sen ondan bahset. Yazarım aşağıya. Bu Japonların kullandığı bir program. Normalde hani biliyoruz ya biz 4.7, 4.8 puan olursa güzel bir ortalama oluyor. Oradaki 3.5 çok iyi Bu sayılıyor. arada gidiyoruz ama rezervasyonumuz yok. İnşallah alırlar. Umarım. Hadi çek sen. Sokaklar çok güzel bu arada ya. Tertemiz abi. Hiçbir şey yok yerde yani. Hani şu şey yapıyorlar ya Burak, beyaz çorap giyip. Evet evet. Bu beyaz çorap giyip yollarda yürüme işini çok abartı bir senaryo zannedebilirsiniz. Ya evet o kadar bembeyaz da kalmaz ama çok temiz kalacağına emin olun. Ya bir bekar evinden daha temiz. Öyle söyleyeyim. Doğru. Çünkü bak herhangi bir aracın, bak bu araç teknikte şey taşıyor görüyor musun? İnşaat şeyi. Doğru. Tekerlerine bak simsiyah. Herhangi bir aracın şeyine bir ara zoom yap tamam mı? Tekerleklerine zoom Ya, yap. çöp kamyonunda bile kir yok ya. Ya yok böyle bir şey olamaz. Saçma. Enteresan şekilde. Etrafta toz yok arkadaşlar. Toz yok etmişler. Evet nasıl olduysa. Evet evet tozu yok Ya etmişler. mesela Burak'ın daha önceden bildiği bir bar vardı. Binayı yıkmışlar. Dün akşam bak geçtik etrafında hani İnanamadık. toz olur ya hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Simsiyah yer. Toz bırakmamışlar bina yıkımında. Hadi bakalım tempuracıda görüşürüz. Hadi inşallah. Mesela you open? Two. Dur. Şimdi Masaru'ya geldik. Burası tapınağın yanında. Evet, tapınağın çok yakınında. Böyle minik bir sokağın içinden geliyor. Böyle gözden kaçabilecek bir yer. Ama çok eski bir yer burası. Yer halkı çok seviyor. Amerikalı ve Avrupalı turistler çok kolay kolay bulamıyor burayı. Bulsa da tam istedikleri bir ortam değil. Burası böyle çok az önce gördük. Yerel insanların öğlen yemeğine geldiği bir yer. Tempura yapıyorlar aslen. Japonya'da yiyebileceğiniz ana yemeklerden bir tanesi de tempura. Ama kökeni aslında Japon değil. Kökeni Portekiz. Portekiz evet. Ya zaten temper hani şey, temperature'ı düşün. Evet. Geldiği şey de, adını sen söyle, yani Avrupa üzerinden gelmiş.
Portekizli kaşifler veya denizciler getirmiş onu. O işte bir şeye bulayıp, una veya işte batter ne diyelim, harca bulayıp kızarttıkları sebzeleri alıp geliştirip böyle bir şey uyarlamışlar. Ki onların daha iyi durumda şu an. Bence de. Kesinlikle. Evet, biliyorsun bu adamlar biraz şeyler, bir şey alıp geliştirip yükseltme konusunda iyiler, takıntılılar. Sen tamamen tendon yiyorsun. Evet. Tendon ne? Tempura'dan geliyor ten kelimesi. Tempura'nın teni. Donbori de pirinç gelsi demek. Evet. Tempuralı pirinç gelsi yiyorsun sen. Aynen öyle. Altta pirinç var. Üstte de bu Tempuralar şekilde var. tempolar. Başlıyorum ben. Sen başla. Hadi bakalım. Yanında böyle miso çorbası. Bu arada ilginç bir bilgi vereyim. Çoğu yerde şey gelirse şaşırma. Çorba sonradan geliyor. Bu şimdi set menü olduğu için böyle geldi. Normalde bir akış olarak baktığın zaman Yemekten sonra mı geliyor? yemeğin en sonunda geliyor. Tatlıdan önce geliyor çorba. Bu deniz tarağı. Yani bunu da mesela birçok yerde görmedim ben yani deniz taraklı yaptıklarını. Ama evet. yapıyorlar. Japonya'da yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Hakikaten güzelmiş. Ben birazcık böyle balıklı... Bu lotus kökü, tempura. Bu balık. Benimki daha zengin sanki ya seninkinden. Sende daha fazla çeşit var. Çeşit var. Bu da tahminim kabak. Bal kabağı. Buraya geldim mesela yediğim yemeklerin çoğunda pirinç var ve hakikaten pilav konusunu çok iyi biliyorlar yani nasıl demlemeleri gerektiğini. Nişastasını da alıyorlar bence. Çok aşırı derece rahatsız etmiyor bizdeki gibi. Diye yağ yok farkındaysan. Cins farkı da olabilir. Ne kadar nişasta barındırıyla alakalı. Bir de çok yemiyorlar abi. Gerçekten çok yemiyorlar. Biz sürekli şöyleyiz, yemek yiyoruz. Bilmiyorum aceleci olduğunda ama da aceleci aslında. Biz full masada doyup öyle kalkmak istiyoruz. Geri kalan, dünyanın geri kalanı için söylüyorum. Hani diyoruz ya İtalyanlar hep de hamur hamur yiyorlar ve kilo almıyorlar. Evet. Sadece işte un farkı değil, şey değil o. Yavaş bir süreçleri var. İşte antipasta oluyorlar. Önce bir pirimpiatti. Yani hep böyle şey. Onu da yiyebilirsin bu arada. Komple kafayı yani çerez gibi yiyebilirsin. Tut şeyinden. Ben yemem kafayı. ya bunu. İyi, okey yemem. Yemem o kadar da yapmam. Okey. Yani ayakların yani Çerez ya. ucundan ısırdım. Ayıp olmasın diye. İtalyanların böyle bir sıralaması var ya. Evet. İşte second diye. Anemik geliyor falan. Hep böyle parça parça yani şeyle gidiyor. Ve tok kalkmak istiyoruz. Onlar da yedikten sonra yavaş yavaş doyuyorlar. Yani Evet. bir şeyleri var. Kalktıktan sonra doyuyor belki bilmem ne. Ama biz yemeği böyle ağırlaşmak istiyoruz masada. Akdeniz taraflarında işte Yunanistan, Türkiye bu tarz yerler genellikle şey yapıyor. Ne yapıyor? Masaya her şey bir anda gelsin Evet, istiyor. evet. Yani burada da öyle yok. Burada hakikaten gördüğüm kadarıyla bir şeyleri sipariş veriyorsun ve zamana yayıyorlar. Sana bir seremoni gibi, bir değerli kılıyor aslında bunu ve sana bunu zamanı yaşataraktan götürmek istiyor. Her bir yemeğe vakit ayırmanı istiyor. Adamlar ne yapıyorlarsa hakikaten çok iyi yapıyorlar. Yani en üst malzemeyi kullanıyorlar. Burada 2 gündür, 3 gündür yediğim yemeklerde hep şunu gördüm. Belki tek başlarına bir şey ifade etmeyen yemekleri bir araya getirip o kadar uyum içinde kullanıyorlar ki lezzet bir kat yukarı çıkıyor böyle direkt. Ve hani daha önce damağında hissetmediğin tatlar almaya başlıyorsun. O çok güzel bir şey bence. Ve bunu başarıyorlar. Her şey için geçerli. Her şey için. お入れ一つお願いします。 Yani genel gözlemim. Yaptıkları işi çok güzel veriyorlar. Bir işi olabilecek en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar sürekli. Sürekli kendilerini iyileştiriyorlar. O Kaizen mantı tanıtıyorlar ya bize fabrikalarda falan. Onun gibi. Hep böyle mükemmele yaklaşmaya çalışıyor. Kendisi bir mükemmel bile olsa hala mükemmel değil, bunu nasıl daha mükemmel hale getiririm deyip uğraşıyor. Şey var, bir adanmışlık var. Herkes işine adıyor. O mesela servisteki işini adıyor, o mutfaktaki işini adıyor. Fark ettiğiniz üzere herkes öğlen yemeğine geliyor, yereller. Bir de yani şurada bir gerçek. Burak'ın dediği gibi yani serviste kendileri adıyorlar, restoranda pişiren kişi kendini adıyor ve bunu zevkle yapıyorlar. Mutlu şekilde yapıyorlar, bunu görebiliyorsun. Birçok restoranda böyle bağırarak birbirlerini gaza getiriyorlar. Ben hani görmedim böyle bir şey daha önce. Birisi geliyor mesela içeri, yeni müşterimiz geldi kapıdan diyor, hoş geldin falan filan diye karşılama yapıyor adamlar. Evet. Bize de olur gene Anadolu'da hani karşılıyorlar tabii ki. Yani Abim insanlar, hoş geldin. abim hoş geldin, buyur abicim falan derler ama bunlar ekstra. Dün akşam başım şişti ya. Ya şey olabilir. Biz bunu sadece hizmet sektöründe satın almaya çalışıyoruz bu hizmeti. Ama onlar her şeyde. Gördüm. Metroda da aynı nezaket var. Restoranda da aynı nezaket var. Ne bileyim sokakta da var vesaire var. Markette de alırken. O nezaket devam ettiriyor. Yani bu sadece bu ilgi alaka restoranda yok. Yok. Biz bunu sadece restoranda görünce şey hissediyoruz. Acaba benden bahşiş mi isteyecek falan mı filan. Ki burada bahşiş kültüründen de bahset. Bahşiş kültürü hiç yok. Sıfır. Hatta vermeyin diyorlar birçok yerde. Ya büyük ihtimalle hani üstü kalsın diye çıktığınız anda arkanızdan gelir çoğu yer. Aynen öyle o. Dün de oldu ya şeyde. Koşarak gitti bir de. Ve düşüyordu kız. Parayı unuttun diye. Hani öyle düşün. Birazcık dürüstler. Yani biraz değil, bayağı dürüstler. Bunu görünce de onlara olan hayranlığınız artıyor gittikçe. Yani yaptıkları her şeyde sizi mutlu etmek için çabalıyorlar. Parasının karşılığını vermeye çalışıyorlar.
Ya şöyle bir şey var, ben onu gördüm. Herkes işin en iyisini yapmaya çalışıyor. Servis eden kişi diyor ki, ben bu doktora iyi servis edersem, yani ben işimi iyi yaparsam o da iyi hizmet alır. Doktor da işini iyi yaparsa o da iyi. Yani herkes birbirine herkes sisteme en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyor ki karşında en iyisini alsın. Herkes birbirini bu sefer kolluyor. Sadece ya bugün git yukarıda yiyin lütfen falan. Evet. Mesela hani herkes sistem doğru işlesin diye nazik davranıyor ve en iyisini yapmaya çalışıyor. Böylece ne oluyor? Herkes şeyden çok emin. Herkes işini iyi yaparsa ben de konforlu yaşarım. Ki bence yaşamla ilgili bir sıkıntıları yok. Herkes istediğini yapabiliyor burada. Değil mi? Ama şey dedik ya bayağı. Nereye? Hep bu işini iyi yapmakla alakalı bir tane film var ya çok bu aralar çok bir şey. Anda kalmak vesaire. Evet. Perfect Days. Aha. Perfect Days'teki o tuvalet temizleyicisi adamın sürekli yemek yemeye geldiği yer Asakosa'da. Alt katta. Uğrayalım mı oraya? Olur Buranın gideriz. en eski belki de çarşılarından biri. Yeraltı çarşısı. Hep orada yiyordu yemeği. Eğer açıksa böyle bir tane de hatıra olarak bir şey yiyip orada arpa suyu içelim. Arpa suyu mu? Bira içelim. Bira içelim mi? Biru. Biru. Bizim bu arada yemek fiyatları hiç söylemiyoruz ama markette hiçbir şey söylemedik ama ortalama olarak Saklıyoruz sizden. market fiyatları işte aldığımız ürünlere göre değişiyor tabii ki. 1000-1200 yen seviyesinde. Kendini doyurmanın bedeli, böyle çok özellikle bir şey yapmazsan böyle set menüler bilmem ne ama sen günlük kendini doyurmanın bedeli 300-400 lira. Standart bir şey. Evet. O da uygun kalıyor tabii. Sen o yediğiniz şeydeki işte horoman, ciğerli olan pilav bayağı da bir şeydi yani. Doyurucu. Horoman donbari. Ya bir de biz şimdi bakmayın hani çekim yapıyoruz sürekli pirinç. Aralarda onigiri falan götürüyoruz ama bunlar hep doyurucu şeyler aslında. Bunların Normal hepsini yiyemezsin yani. yiyemezsin. Biz Biz kendimizi yedik. zorluyoruz. Bak mesela Onur şeyi yemiyor. Ben durdum. Çünkü onu devam etsem Turşu videonun yemiyor. devamı olmaz. Hesabımız 6900 yen geldi. Hı. Önemli bir detay, girerken şu perdeler aşağı Jest öyle, doğruydu ha, ve şöyle. şimdi restoran kapandı. Öğle servisini kapattılar. Daha doğrusu öğle servisinden sonra kapattılar. Bu şekilde yukarı katlıyorlar ki kapalı olduğunu anlayın diye. Yani geldiğinizde bir restorana üst taraf böyleyse bilin ki kapalılar. Bir de o neydi Burak? Yani O detayı ben bilmiyorum lan. Böyle olacak kapalı mıymış? evet kapalı. Ha ben bilmiyordum onu. Öğrenmiş oldum. Bu videoda herkes bir şey öğreniyor. Allah Allah. Evet bize de Motoyoshi bir tempuracıda anlatmışlardı. Bunlar böyle perdeler aşağı olur. Eski zamanlarda ve her gün yıkandığını düşünüyoruz ama temizlendiğini. Onun kirliliğine bakarak lezzeti anlarmış. Çünkü insanlar çıkarken ellerini ona silerlermiş. Böyle silerlermiş. Öyle devam ederlermiş. Kirliyse yağlıysa demek ki çok uğrak bir yermiş. Güzel. Anlamına geliyormuş. Hikaye güzel. Devam ediyoruz. İki tür tempura var Japonya'da. Bir tanesi daha açık renkli olan, daha sarı renkli olan, değil mi? Benim Daha sev- modern. Modern. Benim sevdiğim. Meğer Onur Beyciğim onu seviyormuş. Tabii ki. Bir de edomae tarzı dediğimiz daha böyle ne renk amber rengi diyeceğimiz daha koyu renkli olan daha susam yanın baskın olduğu farklı bir şey daha var. Az önce yediğimiz. Evet az önce yediğimiz aslında edomae tarzıydı. Evet. Sen ama daha modern ve hafif halini seviyorsun galiba. Aynen öyle. Ben bunu birazcık daha az seviyorum. Bak bu arada bir ekmeğimiz var burada. Melon pan dedikleri Melon bu. pan diye geçiyor. Yalnız ne güzel gözüküyormuş. İçine işte böyle bir krem şanti koyuyorlar, whipped cream. Çünkü kendisi başlı başına o kadar lezzetli değil bence. Her şeyin tatlısını, şekerini yapıyorlar yalnız. Restoranda bu arada nakit ödedik. Onu da söyleyelim. Birçok restoranda Ya kredi bu tip kartı böyle geçmiyor. tarihi yerdeki otantik yerlerde genelde nakit almaya çalışıyorlar. Evet, 6900'ü nakit aldılar. Şimdi Anshinya isminde bir restorana gidiyoruz. Hemen yakında o da. Yani bu tapınağın hemen yakınında gideceğiniz yerlerde. O yüzden gelmişken değerlendirebilirsiniz. Tavuk yiyeceğiz. Burada çok güzel tavuk var. Thank you. Thank you. Bye bye. Anshinya'dan bu şekilde bir tavuk aldık. Bunun acılı versiyonu da var. 700 yen olarak satılıyor. Pahalı bir tavuk aslında. Ya şeyde satılan atıyorum Famichiki'lerden daha pahalı yani. Biz onu çok Family seviyoruz. Chicken'lar tabii canım o çok güzel. Bu onun kadar sulu değildir emin olun. Japonya'ya giden kaç kişi Family Mart'larda tavuk yedi bilmiyorum ama eğer yemedilerse çok büyük bir şey kaçırdıklarının farkında değiller. Ya biz herhalde Yiyenler şey değil şimdi, biz yedik çok da bir şey kaçırmadınız falan diyordur da. günde Çok güzel. belki de 2 kere falan yiyoruz. Bir sabah bir akşam yiyoruz yani. Niye az söyledin? Ha? Daha çok yiyorsun. Daha çok yiyoruz ama yani her yanlış geldiğimizde anlaşılmasın. 2'şer tane söylüyoruz. Ama bunu da deneyeceğim şimdi. Bakalım. Bir ucundan ben, bir ucundan sen ısırmak ister misin? Yok hayır. Tamam peki ben ısırayım ondan O sonra. fazla romantik benim için. Turist gözlüğümü takayım. Hiç sulu değil ama lezzetli mi? Lezzetli. Üzerine bir Çin tuzu serpiyor. Ha. Bundan dolayı da lezzetli geliyor tabii ki. Hı. İkinci de başka bir şey oldu. Bu da Gelişiyor yavaş yavaş. suluydu. Alsana. Kopar. No. Onun gibi değil mi? Bunun içi çok güzel. Bunun dışı onun içi. Evet. Dışı güzel.
Bunu ben yemiyorum. Devam etmeyeceğim. Hadi orada. Devam Vallahi etmiyorum. Vallahi devam etmiyorum. Ya burada evcil hayvan da yok ki dışarı besleyebileceğin. Besleyeceğim hiçbir Çantana şey. at, poşet iste, akşam yersin ya. Yok ya, bu soğuduktan sonra Yatağın yenmez. kenarında şöyle. O zaman sıradaki durakta görüşürüz. Hello. Bu kartları satın alabiliyorsunuz ve aynı zamanda içini dolduruyorsunuz. Her yerde geçerli değil mi? Family Mart'larda da geçerli. Evet evet. Az önce bahsettiğim şeyi söyleyeyim de biraz düzeltme yapacağım. Bu kartların adı IC kart. IC Cardo. Onlar Cardo diyor. Kart diyemediği için veya zor geldiği için. Şimdi bakanlar bu kartı Tokyo'da bulamazlar. Çünkü bu Osaka'dan alındı. Bunun karşılığı, bunun benzeri başka bir şirket daha var Tokyo'da satan. Suica. Suica kart bulurlar. Suica kartı buradan alırlar. Passmo'yu buradan alırlar. Ama işte atıyorum şeyden alırsa Ikoko alırlar. Kyoto'da ne var hatırlamıyorum. Ama her şehrin farklı IC kart markaları oluyor. Ama birbirlerine geçer. Osaka'da aldığın şu kartla, bu IC Cardo ile markette alışveriş yapabilirsin. Bazı mağazalarda alışveriş yapabilirsin ve top taşımayı kullanabilirsin. Aynı şekilde diğerleri de birbiri arasında geçerli. Deprem oldu, farkında mısın? Yok. Sallandık bayağı. Tabii metrodan dolayı olabilir ama ekstra sallandık. Onlar panik yapmasa ben de yapmıyorum. Evet, bir de kuşlar ötüyor. Onu da açık. Her şeyde evet, her istasyonda böyle kuşlar ötüyor. Bazı arkadaşlar buna yanılabilir. Benim var yakın arkadaşlarım. Bunları gerçek kuş sanıyordu ama değil. Her istasyonda böyle kuş sesleri var. Nereden O gidiyoruz? gerçekten çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Google Maps'i kullanıyoruz genellikle biz. Evet, Navigasyon Google olarak. Maps o kadar iyi çalışıyor ki Japonya'daki metrolarda veya tren istasyonlarında şunu söylüyor sana. Yukarıdan hangi geçitten içeri girmen gerektiği, gitmen gereken noktaya göre hani bu trene bineceğim biliyorsun ya, platform 1, platform 2 Evet, farkında. güzel. Platform 1 burada yazıyor. Bize dedi ki siz Shinjuku'ya gitmek için dedi, platform 1'e bin dedi. Evet. Mesela doğru. Buradan Shinjuku'ya bakıyoruz. gideceğiz. Shinjuku. Şuralarda bir yerde Shinjuku Burada var. işte. Shinjuku. Artık söyleyemiyorum. Şurada. Dilim dönmüyor. Shinjuku burada. Evet. Ama mesela diğer şeyde 2 yazıyor. Yani Japonca olsa da buradaki normal bizim alfabemizde yazılan isimleri de görebiliyoruz. Ve kolaylıkla bulabiliyoruz. Şöyle bak, burada bize diyor ki bindiğimiz istasyon, doğru mu? Evet. Hangi girişten gireceğimizi söylüyor. Daha sonra içeri girdiğimizde platform 1'de durmamızı söylüyor. Daha sonra gelen trenleri söylüyor. Ayrıca verdiğimiz lokasyona bastığımızda diyor ki 7. vagonda binerseniz, ki bak vagon numaraları burada yazıyor. Biz şu an 7. vagondayız. 7. vagon. 7. vagonun 3. kapısı. Evet, aynen burada. Diyor ki eğer onu yaparsanız ulaşacağınız şeye daha hızlı geçersiniz. İneceğiniz yerden daha çabuk çıkarsın yukarı diyor. Bravo. Bravo. Çıkarken de diyor ki bana D5 kapısını kullan diyor. Evet. Çok güzel. Yani Ama biz bu arada Shinjuku'da değil, Shinjuku'dan önceki istasyonda ineceğiz. öyle miymiş? Evet. Tamam. Ondan sonra 9 dakika yürüyeceğiz. Tamam, okey. Süper. Yaseminli yeşil çayla merhaba. Bu çayı niye içiyorum? Bak şu logoyu görüyorsunuz ya. Bu devlet tarafından sağlığa da faydası olduğunu ispatladığı için var. Buna özellikle anlatacağım daha sonra. Bu zayıflatıyor. Zayıflatıyor mu? Bu kadar yediğim şeyden sonra bu yağ yakın metabolizmasını arttırıyor. Sabah içtiğim koyu renkli olan da acı olan da yağ eminimini azaltıyor. Diyelim ki tempura yiyeceksin, bol yağlı bir şey yiyeceksin ya, öncesinde onu içiyorsun. Vay be. Şu karşıdaki Panchiko Slot yazıyor ya, normalde Japonya'da kumar yok. Evet. Yani şey olarak, resmi olarak yok. O paçinkolar da, paçinko enteresan bir şey, böyle giriyorsun, kasino gibi geliyor, slot sesi gibi geliyor ama aşırı gürültülü. Böyle minik demir bilyaların bir yerden bir yere düştüğü, bir yerden bir yere çıktığı, hiç anlam veremedim. Aslında hiç kimsenin bir şey kazanmadığı ama bağımlı şekilde yüzlerce insan oynadığı bir şey. Bir ara seni sokacağım buraya ama Tamam. bu insan ancak abartıyor. Çok gürültülü bak. Yani bak çok gürültülü. Büyük ihtimalle saatler alarm veriyor ya, desibel alarmı verecek. Nereye gidiyoruz? Sidikli bir sokağa gidiyoruz. Ne demek o ya? Sidikli şöyle. Şimdi burasının adı, ben daha önce paylaşmıştım burayı. Çok böyle meşhur yerlerden bir tanesi. Evet. Omoide Kocho, Memory Lane, yani hatıra yolu gibi bir şey diye geçiyor. Eskiden burada minik izakayalar varmış. Dünya Savaşı'ndan sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 40'lar 50'lerde buradaki yerlerin alkol ruhsatı yok. Evet. Kaçak kuçak çalışıyor. Böyle minik yerler. Resmi olarak tuvaletleri de yok burada. Ondan sonra böyle herkes sağa sola bıraktığı için çok sidik kokarmış eskiden. Eyvah. Eskiler hala Shonben Yokocho diyormuş ona. Shonben'di galiba da. Shonben Yokocho diye geçiyor. Onun altına Japonca yaz sen lütfen. Tamam. Ondan sonra ama artık sonra bunu şey yapmışlar 2000'lerde Omoide Yokocho diye çevirmişler. Yani yaşlılar hala
sidikli yokocho diye çağırıyorlar buraya ama şu anki şeyi adını sen söyle. Memory Lane olarak geçiyor. Çok güzel bu arada. Ben çok seviyorum. Güzel. Böyle minik minik izakayalar var. Maalesef ki sigara sağlığa zararlı ama sigara içilebiliyor çoğunda. Böyle eski şey tarzı devam ediyor. Biraz Adana kebabı gibi, Ya göreceksin şimdi. mekan Adana kebabı gibi yani acayip. böyle. Sonra oturuyorsun böyle minik minik böyle 3 kişilik yerler, 10 kişilik yerler, 7 kişilik yerler. İzakaya nedir onu da anlatalım mı? Izakaya aslında Japon meyhanesi. Evet. Böyle minik minik yakitoriler yaparlar. Yakitori de ne demekti? Tavuk şiş. Tavuk şiş. Yaki, Izgaralamak, pişirmek. Tori tavuk. tavuk. Yakitori tavuk ızgara. Teppanyaki, Düz ızgara. düz ızgara. Okonomiyaki var. Mesela o da yaki. Yaki görünce yanıyor ya ızgara. Mangalcıyız abi, biz Mangalcı. severiz. Şimdi içeri giriyoruz. Evet dur. Çoğu insan buraya şey diyor. Turistik. Evet. Ne yapayım? Kapatsınlar mı abi? Çok turistik. Evet. O yüzden daha az turistik istiyorsanız veya hani o yokocho eski isterseniz Shimbashi istasyonunda da var. Yorakucho'da da yokocho var. Ebisu'da yokocho var bir tane minik böyle bir şeyin içinde. Evet. Kapalı bir alan içinde. Yani yokocho'lar bir sürü yerlerde var. Shibuya'da şey yazın. Burası Shinjuku şimdi. Shibuya yokocho yazın. Oralarda bir yerde bir yokocho var. Yokocho yani bu genel sokağın olur. ismi. Evet yani Aynen. bir yeme içmecenin sokağı gibi. Bizdeki karşılığı var mı onun ya? Bizdeki karşılığı Yok hacı. yemekçilerin olduğu sokak. Evet. Aynen. Evet burada haklılar burada. Çok turistik bir yer ama yani ne yapayım abi turistik bir yere gitmeyelim mi? Hadi gelelim. Hadi. Ayasofya da turistik yani. Gitmesin mi kimse? Gitsin tabii ki. Şimdi Ayasofya çok turistik diye gitmemezlik olur mu? Bu arada akşam saatlerinde burası çok kalabalık oluyor. Evet şimdi yavaş yavaş dolmaya başlayacak. Ben şöyle bir hatıramı çekeyim. Küçük küçük mekanlar, herkes oturuyor. Burayı beğenmiyorum mesela. Akşam buralarda yer bulamıyorsun. Ama yani o kadar küçük mekanlar ki. Bir de önünde pişiriyor. Sen az önce dedin ya soba. Al sana soba abi. Burası sobacı. Çok seviyorum burayı. Burası böyle şey. Bence bu şehirdeki Omori Yokocho'daki en güzellerden bir tanesi. Genelde böyle hakikaten Japonlar gelir. Hani turist? Gel bana turist göster şurada. Yok, hepsi Japon. Ne oldu turist? Bir tane turist göstersene bana. Şurada o da turist değil. Hepsi Japon. Ne oldu? Ama çok güzel gözüküyor. İçer misin bunu bir tane? Ben Şimdi mi? Ha? yok, şimdi içmeyeyim. Güzel Bak, gözüküyor buradan ama da şimdi içmeyeyim. su çeker bazen. Ay. Üzerine her zaman bir tempura koyar. Evet. Bak görüyor musun Evet. güzelcisi? Hop. Çek. Yalnız çok güzel gözüküyor. hakikaten. Çok güzel abi. Baksana Adam lezzetli abinin yapıyorlar. yediği şeye. Ve doyurucu bu arada. Evet, o yüzden yemek Bak istemiyorum. fiyata bak. Hiyachi Tentama Soba 560. 560 ne ediyor abi? 560 bölü 3 yapacaksın. Ya 150-200 liraya burada mis gibi doyuyorsun. Evet. Ya bunu doymayan da artık ne bileyim abi. Ben şimdi bir unagi yemek istiyorum. Unagi evet. Unagi'yi ben de severim. Yılan balığı, tatlı yılan balığı. Bir de denizi var, tatlısı var diye burada ayırıyorlar. Bizde de Bizim çıkıyor yediğimiz- aslında. Bizim şeyde Bafa Gölü'nde. Bafra Gölü'ne Evet, çıkıyor. evet. Meksika'dan geliyor. Daha doğrusu oraya gidiyor yumurtlamaya. Doğurmak için. Sadece Doğurmak doğurmak için bizim 7000 kilometre yol yapıyor. Meksika körfezindeki Sargasso yosunlarına yumurta bırakıyor. Çok mucizevi bir olay aslında o yolculuk. Onu Kesinlikle. bu videonun konusu olmaz o. BBC'nin çok güzel bir belgeseli var. BBC Türkçe'nin bu Buffalo Gölü'ndeki yılan balıkları. Unagi o değil. Tam cinsi bir biri ben. Bizimki Akdeniz şeyi. Evet. Onunla ilgili Türkçe bir kaynağı var. Çok güzel izlesinler. Sen linkini versene aşağı. Vereceğim. Lan ne güzel ya. Bir linkini ver diyorsun gidiyor. Linki aşağıda veriyorum. Burada yiyelim ya. Neyse sonra yeriz. Hani turist gel. Gel içerisi Japon dolu. Hello desem kimse inanmayacak. Tamam buraya şimdi turistler çok geliyor diye artık şey vermeye başladılar. Bak umeshu, sake. Yani İngilizce menüler de arttı ama hala burası yerellerin gözdesi. Benim favorim. Burası mı? Normalde kuyruk olur. Güzeldir abi. Burası burada yenir. Yalnız zaten şeysi kalabalık. Ve %100 Japon. Ne oldu hani? Bence bu turist? saatlerde onlar Hani yiyorlar. turist? Bence bu saatlerde onlar yiyorlar. Dur. Hakikaten Baksana çek. arkaya bak. Bak yakı yapıyor. Kömür ateşinde yapmaları da güzel bir şey. Ne? Bak kömür ateşi. Bazıları kömür ateşi kullanıyor. Evet. Subimi dediği kömür ateşi. Öyle mi? Kömürde olması da bir ekstra bir lezzet katıyor. Her zaman olduğu gibi. Baksana şuraya. Her şey var. Bak bu da subimi. Aynen. Şimdi anlatmam gereken şeylerden bir tanesi de Japonya'da arsa çok değerli. Yer yok çünkü. Ondan sonra her şey böyle dikine binalarda şey yapıyor. Şimdi bizim kendi alışkanlığımız böyle yeme içme mevzularında hep böyle yol üstü yerlere bakarız değil mi? Ayaküstü olsun ama. Ayaküstü. Ama Japonya'da maalesef öyle değil. Çoğu restoran gördüğün gibi bak gel. Her biri bir tabela, her biri bir katta. Görüyor musun? Bak 7 katlı bina, 7'sinde de farklı restoran var. Evet. Bunda farklı mekan, bunda farklı mekan. Yani bu arada Burada da şey var. gibi düşünmeyin.
bir adını sen söyle. Bir mekan üst katta diye daha az kaliteli, en alt katta diye daha kaliteli diye bir şey yok. Bizim gittiğimiz en iyi restoranlar neredeyse hepsi Yukarıdaydı. AVM'de vardı, alt katta vardı, Evet, üst evet. katta vardı. Ayıptır söylemesi ben biraz yerlere de gittim. Ondan sonra onlar hep genelde üstteydi. Hiç öyle ayaküstü girdiğim bir yer hatırlamıyorum. Bir kere sadece bir sushici öyleydi o Kyoto'da. Hani ayaküstü zaten Kyoto'da çok şey yoktu. Ama genelde hep böyle katlarda. Evet. Yani İlginç. gözünüz hep şeyde olsun. Ha bu arada Google'da yazdın. Genelde misafirlerin çoğu şey gidiyor. Yeri bulamadım panik yaşıyor. Başka yerim. Hayır abi. Adresin sonunda zaten floor yazar. 4F, 3F, 2F diye yazar. Kaçıncı katta olduğunu gösterir. Ve Japonya'da bütün katlar zemin eşittir 1. Sıfır diye bir şey yok. Sıfır, Evet. zemin vesaire yok. 1, 2, 3, 4 diye başlar. Birden başlıyor, sıfır yok. B1, B2 diye aşağı iner. Çok enteresan bir konu bence. Abi çok doğru, kafa karışmıyor. Asansörlerde Zeminde miydik, sıfırda mıydık falan mı falan. Ay hiç gerek yok. Başlıyorsun direkt birinci kattan. Unatetsu. Unagi yapan çok güzel bir yer. Unatetsu. Unatetsu, evet. Unagi'yi kafaları karışmasın insanların. Bu tatlı su yılan balığından yapılıyor ve yılan balığının bizdeki sıkıntısı yılan dememiz. Hiçbir alakası yok. Alakası. Şekli itibariyle yılan balığı diyoruz. Köpek balığının köpekle alakası olmadığı gibi yılan balığının da yılanla alakası yok. Ama maalesef bizdeki algısı çok kötü. Yenilmez diye aslında ama çok Hayır, lezzetli. hayır, hayır. Çok lezzetli. Sadece bizdekileri yerken bakalım çok yağlı. Bu balık çok güzel. Bunlarınki çok güzel. Evet. Çok Japon övüyorum şu an. Havlu alma mısın? Kushiyaki. 5 skewers kushiyaki. Afiyet olsun. Sıcak ağzını çek şunu. Ne o? Wasabi balık. Wasabili balık. Oo. Güzel. Ve paste değil abi. Gerçek wasabi. Burnum açıldı be. Gerçek wasabi. Çok güzelmiş hakikaten. Mesela Japonya'da gerçek wasabi yedikten sonra anlıyorsun aradaki farkı. Bizim normalde Türkiye'de yediğimiz maalesef, yani şimdi kimsenin de günahını almayalım ama yediğimiz wasabilerin çoğu aslında wasabi de bile değil. Esans var. Horse radish var ya bizim, bayı turunu diyoruz ona. Evet. Onu biraz renklendirilmiş hali. O da yılan balığı. Ha, bu tareli galiba. Oy. Oo. Senin şeyin minik halini yapmış. Harika da zevklenmez. O iş değil. Tabağın güzelliğe bak lan. Wow. Tabak, birkaç tane tabak varmış gibi üst üste. Değil mi? Yeah. Thank you. Sen büyüyor. Oo. Çok güzel. Bu ne? Yapraklı olan. Ya. Yeah, what is this? Ha, derisi. Derisini mi? Biz onun derisini kılıf olarak koymuş. Bu ne lan? Biz yaprak diyoruz. Ama yeşildi. Evet, yemyeşil. Çok güzel. Alttaki neydi? Sebzesi değil mi? Kök, nasıl anlatayım sana? Alanyalılar gölevezler, gölevez. Vallahi lan şaka değil. Ya dalga geçiyor bak. Yok arattır lan, gölevez işte. Yemeğini yapıyorlar, gölevez. Dalga geçiyor bende. Cahilliğe yer yok. Google'da var, arattır. Ama bu ne be? Nasıl? Beer? Yeah. One more, yeah. One for you. One for me and one for you. Do you want? Please. One, yeah. Çalışırken hiç mi olmadı işte? Daha içsin ya. Small. Şef bu arada bize yılan balığı sipariş verdik. Balığı taze kesti. Başını önce... Tazeliğini tam anlatır mısın? Tazelik şöyle başını ezdi önce bir çivi gibi bir şeyle. O sırada bıçağı sapladı ve temizlemeye başladı. O temizlerken balık kendi oynatıyor sürekli. O düzeltiyor tam böyle. Yaklaşık 1,5 dakikada da ızgaraya geldi. Paket et şeyi. Evet. Çok güzel gözüküyor yalnız. Burak Bak küle yatırdı, sen görmedin o hareketi. Burada küle değdirdi, sırtı külde pişti, içi kömürün üstünde pişiyor. eliyle dokunarak Kontrol da ediyor. anlıyor. Evet, durumuna bakıyor. Çok enteresan ya. Gerçekten teknik inanılmaz. Vay. Hayatımda hiç bu kadar taze bir balık yememiştim herhalde. Kaan duymasın. Evet, Yeniköy Kaan- balıkçısına buradan selam söylüyoruz. Evet söyleyelim ama yani o farklı bu farklı. Aa, bize yeni bir şey verecek. What is this? Ha. Bir şey döküyor. Sake? Sake. Vay. Banyo aldı. Drunken unagi. Unagi'nin üzerine sake döktü. Şef bize hediyeler yolladı. Vallahi yolladı. Ne bu? Tofu. Bunlar Ege öyle bir halde yapıyor ki Yani yumurtadan yapılıyor. Yumurta. Tadına bakıyorum.
Nasıl? Bir daha yemezsin. Krem karamel gibi. Ama tuzlu su. Krem karamel ama tuzlu su. Sever miyim? Yok. Biraz Şimdi sirkeli. çaktırmayalım aynen. Aynen. Çok güzelmiş o işi. O işi. Bu arada şef şu an gözümüzün içine bakıyor Evet. ve nasıl Çaktırma. beğeneceğimizi umuyorum. Görüntü muazzam. Abi güzel. Çok güzel. Yok oluyor gidiyor ya. Altta da pilavı var. Menüden fiyatını söylesene Burak. Hazır yeri gelmişken. Biz böyle kap içinde pilavıyla beraber geliyor. Bu premium diye geçiyor. Premium. Biz şu an premium yiyoruz. 4920. Yanında soup geliyor. Traditional eel soup. Şu. Pickled vegetables geliyor. Turşu. Evet. Tamago tofu geliyor. Evet kaç lira? 1347 lira. 1347 liraya. Hesabımız da geldi bu arada. Toplam 17.550 yen. Yani hiç de ucuz bir yer değil ama yediklerimiz çok güzeldi. Menüyü şöyle göstereyim. Şey yani unagi ucuz bir yemek değil. Değil. Evet, son durağa gitmeden önce bir kahve molası verelim istedik. Bu sırada da 2 gündür buradayız Burak'la beraber. Farklı duraklarda Evet. size özetleyelim istiyoruz. Çünkü çok güzel yerlerde yemek yedik. Lokal olduk. Lokal olduk artık. Bir Japon olduk. Bu arada ben çok yoruldum. Aşk olsun Yani ya. Japonya'ya gelecekler şunu bilmesi lazım. Her yer dümdüz, hiç yokuş yok ama her yere de yürüyerek gitmen gerekiyor ya da metro ile gitmen gerekiyor. Metro ile giderken bile minimum atacağın rakam günlük 20.000. Minimum. Evet. Yani gezmek istiyorsan 20.000 minimum var. O da yoruyor. Ben 3 gündür yürüyorum. Yani 60.000 adım beni yordu. Açık ve net söyleyeyim. O adam Ayakların alışkın. toynak olmadan gezmiş sayılmaz. Ayakların toynak gibi olacak. Çok iyi bir ayakkabı gerekiyor. Alırsın onu da buradan alırsınız. Ki ben aldım. Asics'ten aldım. New Balance'tan alacaktım. New Balance çok enteresan. 45 numaradan sonra 46.5'a atlıyor. 46 bile değil yani. 46. 46 bile değil, 46.5. Aynen. Şimdi nereden başlayalım? Shogun. Shogun. Shogun ne? Tarih anlatayım şimdi. İşin sıkıcı tarafı. Yıllar önce, yüzyıllar önce burası Shogunlukla yönetiliyordu. Daimyo denen derebeylikler vardı. Bu derebeylikler yine askeri bir birlik gibi düşün. Derebeylik. Askeri temeller yani. Samuraylar. Kafalarında şeyler oluyor böyle. Ondan sonra o samurayların da en tepesinde Shogun oluyor. Aslında imparatorluk var ama imparator hani şu anki imparatorlar gibi. Sembolik. Asıl yönetici şey Shogun. Shogun'un altında daimyolar. Onlar da işte derebeylileri, özel samuraylar. Hamburger konuşacaktık. Ne oldu bize? Bu araya sokayım dedim de hani bu cahil durmayayım diye. Dizi izlemişsinizdir. Dizi izleyen bilir. Shogun Ya da bizde gezen bilir. Evet, Shogun Burger'e gittik. Orası gerçekten enteresandı çünkü Wagyu burger yapıyordu. A5 Wagyu burger ve onu taze kestikleri cheddar peyniriyle yapıyorlardı. Bence lezzetliydi, güzeldi. Evet. Burak da karaageydi. Ben abi tavuk çok güzel ya Japonya'da. Japonya'da tavuk çok Tavuğun güzel. her türlü versiyonu yiyorum ben bunu. Gerçekten çok güzel. Patates salatası da güzeldi. Bir de sınırsız içecek var. Kendi yaptıkları bira vardı. O biradan da içtik. Çok güzel IPA içtik. IPA yaptılar. Onlar da çok güzeldi. Tamam. Ama kesinlikle geldiğiniz zaman burger yemek istiyorsanız orayı deneyebilirsiniz. Et tadı alıyorsunuz ağırlıklı. Peynir tadı etli. çok fazla almıyorsunuz. Evet, etli. Yani şöyle söyleyelim. En kalın aynada çekilmiş bir kıyma düşün. O şekilde geliyor. Yani biraz da et geliyor. Kötü yorum yapabilir miyim? Yap. A5'e gerek var mıydı emin değilim. Bence gerek yoktu, evet. Ya çünkü Yağı gidiyor, eriyor. Yani yağ gidiyor eriyor da parçalanmış bir et anladın mı? Yani Doğru. onu A4, A3 yapsa ne fark edecek abi? Ona göre yağ koysa. Bu bana biraz şey geldi ya. Fantezi gibi mi? Fantezi bunlar ya. A5'i başka şekilde değerlendirelim. Yanımıza bize şey olarak verse biz yerdik onu. Bence de. Biz her türlü yeriz. Bazı yerde öyle veriyorlar çünkü. Pirinci üstüne bir nigiri gibi bir tane A5 parçası koyuyor. Onu torchla pişiriyor. Daha güzel Durakta yiyecek miyiz? yeriz ya bir şey. Son durakta A5 Wagyu yiyeceğiz. Bir yerde size şeyden bahsedeceğiz. Yani Kobe eti mi doğrusu yoksa başka etler mi doğrusu, onlardan da bahsedeceğiz. Çünkü bu videonun biraz şey olmasını istiyoruz. Japonya ile ilgili bilinen yanlış bilgileri ortadan kaldırmak üzere kurulmuş bir video olsun istiyoruz. Evet. Bazısı yanlış, bazısı eksik. Evet. Şimdi herkes de yanlış demeyelim. Ama hep böyle şey yani her kameranın karşısında konuşan insanı da birlik şey almayalım. Bizim söylediklerimizi de tekrar kontrol edin. Yanılabiliriz. Patafata konuşuyoruz. Bir şey yok, önümüzde metin yok, prompter yok. Doğru mu? Doğru. Atlayabiliriz. Hata O yüzden yapabiliyoruz çekimlerde. her böyle altına pıt pıt yazar ne oldu ya şimdi yeni trend tak tak şey alt yazılar akıyor falan. Çok güveniyor insanlara da güvenmeyin arkadaşlar. Kendiniz check edin. Ben bile kendim bir şey söylediğim zaman 1000 kere bakıyorum. Birisinden bir şey duyunca 1000 kere bakıyorum. Peki. Bilgi öyle kolay bir şey değil. Bu
lezzet rehberinin belki de en değerli yerlerinden biri. Beni gerçekten çok etkileyen ve Japonya'daki Neresi en ya? lezzet aldığım yerlerden biri. Jikasei Mancho. Mensho. Yani Ben 2023'te gitmiştim oraya. Arkadaşlar şöyle anlatayım. Rastgele çok açtık. Yanında da et yemeyen bir arkadaş vardı. sağ olsun. Yani et yemeyen bir arkadaşla ramen yeme gibi bir şeyim vardı. Füsun muydu? Evet evet. Füsun'cum sen. Ama iyi ki de et yemiyormuş. Ben onun sayesinde şeyle tanıştım. Şimdi ona da yani ben ramen yiyeceğim. Onun da vejetaryen bir şey yemesi lazım ama onun da şey yemesi lazım. Daha sonra vejetaryen bile değil. Vegan. O yumurta da yemiyor mesela. Yemiyor. Ondan sonra ya arada kaynıyor biraz başka şey. Peynir sever ama sonuçta vejetaryen değilim. Vegana yakın. Ama enteresan şekilde biz burayı bulduk. Ve ben Japonya'da yedim en iyi vegan lezzet olabilir o. Vegan tantan meni ki ben tantan men hastasıyım. Vegan tantan menin varlığı bile beni rahatsız ediyordu duyum olarak. Çünkü gerçekten et de yapılmalı, kıymayla yapılmalı üstteki topping. Et suyu böyle şey olmalı yani burama tik böyle kalın olmalı. Abi ben bir yedim onu. Bende şey döndü. Sonra kim gelirse herkes onu şey yapıyorum, tavsiye ederim. İnternetten bana yazanları da onu tavsiye ediyorum. Onu da geldiği gibi ilk Kesinlikle. içeceği rameni dedim onun olması lazım. Ben şöyle söyleyeyim. O tabaktan aldığım keyfi hiçbir şeyle ölçüşlemem. Evet. Yani Japonya'ya geldim, o tabağı sonuna kadar bitireceğim. Şimdi birçok tabağı bitirmiyorum burada. Yani daha fazla yer deneyeyim diye yememeye çalışıyorum. Tadıyorum, bırakıyorum. Tadıyorum, bırakıyorum. Ama o tabağı affetmem ve ben buradan gitmeden tekrar gideceğim. 2 tane tabak denedik orada. Bir tanesi vegan tantanmen, diğeri de tori paytan. Tori tavuk. Tori paytan daha böyle kemiklerle uzun süre pişmiş, iyice yoğun bir şey yani. Tavuk mu yiyorsun, tavuk suyu mu içiyorsun belli değil. Ama üzerine wagyu parça da atmıştı onlar, doğru mu? A5 Wagyu var. Orada tori paytan duruma göre ya da vegan tantanmen bence daha güzel. Vegan tantanmen. Yani içindeki noodle'ı o kadar iyi ki. Yani o kadar iyi ki. Neyse o noodle tarafına geleceğiz Evet. ramen konusuna. Ramen konusuna Zincirde mi yemeli, özel bir yerde mi yemeli hepsini konuşacağız. Bu gece yeriz belki ya. Ben bir İçiran yapalım. Zincirde yeriz. İçiran yapalım. Çok laf yiyor İçiran. Vay efendim zincir mağazada ramen mi yenirmiş? Vallahi öyle güzel yeniyor ki. İçiran başarılı arkadaşlar kimse. Yani Evet. kimse laf etmesin. Şimdi görmüşsünüzdür videoda çok fazla sushi yemedik bu videoda. Hı. Ama biz dün sushi yedik. Onu size belirtmek istiyoruz. Çünkü buradaki tercih sayısı sınırsız neredeyse. Evet. Hangi birine gitsek? Ya biz işte ne var biliyor musun? Japonya'da dedik hop sushi. Okey sushi yiyeceğiz mi? Sushi yiyeceğiz mi? Herkesin sorusu o. Şimdi benim de mesela bir turum var. Misafirlerim gelecek birkaç gün sonra. Sushi nerede yiyeceğiz? Sushi yiyeceğiz mi? Kaç kere yiyeceğiz falan. Abi bir kere baştan söyleyeyim. Bir, bu adamlar her gün sushi yemiyor. Her gün açık sushi restoranları var ama her gün sushi yemiyorlar. Biz nasıl ki her gün kebap yemiyorsak, yiyen arkadaşlarımız var, sağlıklı değil. Onlar da her gün sushi yemiyorlar. Biraz daha özel gün yemeği, özel gün demeyeyim çok da abartmayayım ama. Canım Bir çekince. okazyon lazım ona. Evet. Anladın mı? Özel bir durum lazım. Veya canı çekecek. Öyle yiyecek. O yüzden şey değil. Onlar da böyle nasıl diyeyim? Zaten omakase kaç tane restoran vardır? Omakaselerin kapasitesi belli. Omakase dediğimiz şefin size özel o gün bir şey belirlediği, hani şefin gönderdiği, özel tek tek yaptığı bir sistem. Onda ama o tarz omakaseler de belli yani. 8 kişilik 10 kişilik falan oluyor. Evet. Burası 33 milyonluk şehir. Kime ne yetecek anladın mı? O da yetmez. En güzel sistemlerden bir tanesi bu adamlar bulmuşlar. Kaiten sushi. Yani Konveyörlü. konveyörlü. Böyle önünüzden akar. Zaten o TikTok'ta falan görmüşlerdir herkes. Tabii ki yani birçok yerde görmüşler. Biz bu sefer şeyini denedik. TikTok olan versiyonu denemedik. Dedik ki, Düzgün olan versiyonu denedik. biz de dedik ki biraz da ChatGPT de kullandık. Bu TikTok'taki hani markaları vermeyeceğim şimdi. Daha sonra videonun daha sonrasında verir. Bize Japonların gittiğini dedik. Ama hakikaten gittik. Daha şovsuz, mayonezsiz. Çünkü insanların en çok merak ettiği şey mayonezler, trüfler, kızartmalar yok bunların sushi'sinde. Doğru mu? Biraz da Çok standart bir... Amerikan tarzı. Evet. Şey veya Londra tarzı oluyor gerçekten. Yeni onlar, yeni tarz sushi'ler. Evet. Onlar yok burada. Biz nereye gittik söyleyeyim. Kaiten Sushi, Nemuro, Hanamura, Ginza. Ginza'daki Hanamura. bir yer. Evet. Bir de bu arada bence alışveriş yapacaksanız da Ginza bölgesine bakmanız lazım. Ginza bizim Nişantaşı'mız gibi. Bütün lüks mağazalar var. Elektronik mağazalar da var orada. Mağazalar var. Ya bu şey meselesi Yodabashi Akihabara, Yodabashi Akihabara diye söyleniyor herkes de. Arkadaşlar Yodabashi Kyoto'da da var. Yodabashi Ginza'da da var. Yodabashi Shibuya'da da var. Her yerde var zaten bu. Yani Akihabara evet teknolojik aletlerin vesaire çok yoğun olduğu bir bölge. Bizim kocaman bir Kadıköy Yazıcıoğlu mu diyeyim hani öylesi Evet. vardı ya onun gibi devasa bir alan düşünün hep böyle ama Japonya'ya gelen herkese şunu söylüyorum. Akihabara'ya bırakmayın kendinizi. Vaktiniz olduğunda yakın çevrenizdeki bir Yodabashi'den, Yodabashi MediaMarkt gibi bir şey. Veya işte, ne kaldı? Vatan Bilgisayarlar falan öyle şeyler vardı ya Teknosa. ondan sonra. Ama aynı zamanda Big Kamera'da bir mağaza daha var. Big Kamera ve Yodabashi Tokyo'da da var, Osaka'da da var. Osaka, Kyoto, Tokyo üçünde de var. Bence kontrol edin. İhtiyaçlarınızı görmek adına da ilk bulduğunuzda gidin bir bakın. İkinci bulduğunuzda tekrar bakın. Üçüncüde falan alırsınız. Fiyatlar çok değişeceğini düşünmüyorum. Genelde hepsi de zaten büyük. Yodabashi meselesini illa Akihabara gitmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Akihabara çok büyük mü? Evet ama içinde ne var peki? Her şey. Her şey var. Klozet kapağı da satıyorlar. İçki de satıyorlar. Eczane işi de satıyorlar. Sadece teknolojik market değil yani.
Bir giriyorsun bir daha çıkamıyorsun. Çok böyle kaotik şey bir yer yani. Ben Tülin'e mesela Klostrofobik. Nintendo oyunları aldım. Mesela. Evet. Yani çok Oynuyorum. çarpıntı gelebilir size. Bak, onu baştan söyleyeyim. Yani Yodobashi ve Big Kamera'ya ara ara girip çıkın. Bakın, öğrenin, ondan sonra bir kere alışverişe girin. Benden tavsiye. Restoranla ilgili neler söylersin? Sushi restoranı çok simple, basit şeyler geliyordu. Böyle ekrandan oynamalık. Onu sana götüreceğim tekrar. İster burada, ister Kyoto'da geliriz tekrar. Böyle tabletten sipariş verdiğin hemen önüne gelen konveyörler de var. Bunlar Kağıda basit. yazıyorduk. Biz bayağı basit. İçeride turistin olmadığı tertemiz bir yerdeydik falan. Sonra biraz bağırıyorlar diye tekrar Japonlar birbirine. Bir abimin en üst katındaydı. Kolay kolay böyle şey değildi. O da çok enteresan. Mesela ikinci katta sanat galerisi vardı. Üçüncü katta tax free alışveriş yapabileceğiniz bir yer. Bir üstünde sushi restoranı. Japonya'da şeye alışık olun. Adreslere bakın her zaman. Kaçıncı katta olduğuna bakın. Çok böyle size tavsiye edilen restoranlar bazen yol seviyesinde değil, 5. katta, 7. katta, 8. katta olabilir. Buna alışık olun. Bence sushi restoranı güzeldi. Farklı deneyimdi. Fiyatlar da okeydi. Yani 300-350 bandında tabaklar vardı. Ve taze... Tabakların renginden anlıyorsunuz tabii fiyatının Evet, şeyini. kroketler de var. Böyle sadece balık yemiyorsanız farklı şeyler de yiyebilirsiniz. Yani içinde balık olmayan şeyler de var. Onu da özellikle belirteyim. Çünkü Evet, balık sevmeyen bir kitle de var. Etli de var nigiri. Etli de var. Üzerine böyle et parçası koyduğu. Peki oradan da bir başka favori adresime geçiyorum. Yani bizim için gerçekten bu seyahatin ikinci favori adresi oldu diyebilirim. Ne o? Dün akşamki Gyoza, Ebisu bölgesinde yer alan bir gyozacıya gittik. Evet. Burası yine senin söylediğin programda tavsiye edilen yerler. T-Block'ta çok tavsiye edilen bir yerdi burası. Bizim burada tavsiyeler aldığımız şeyler, noktalar, işte Onur'un da paylaştığı noktalar genelde Google'da çok da gözünüze çarpacak noktalar olmayabilir. Onu başta uyarayım. Şehrin Ama biraz dışında gibi sanki. Ebisu'ya herkes gitmiyor. İşte Shibuya'ya kadar gidiyor insanlar ama Ebisu'ya inmeyebiliyor. Çok zaten o da Shibuya'ya bağlı. Bence daha gece hayatı, kafeler vesaireler konusunda çok güzel bir yer Ebisu. Evet. O konuda seviyorum. Barlar, sakin bir güzel yer barlar var. Bence çok güzel bir yer. Oraya kesinlikle şans tanısınlar. Yani ben bu incelikte, bu güzellikte biz birer porsiyon söyledik. Günün sonunda kaç porsiyon yemiş olduk? 6 mı? 8 mi? Biz 4 porsiyon Dört duble ha? söyledik. Yani 8 8 porsiyon sadece kızarmışından söyledik. Evet. Bir porsiyon da 9 porsiyon gyoza yemişiz. 9 çarpı 7, 63 adet. Çok güzel. Benim için yani o ikisi öncelikle Jikasei Menso ve Yasubei of Ebisu. İkisi de felaket. İkisi de aslında Çin'den gelen lezzetler. Çin'den devşirilip geliştirilen. Ona geliriz sonra. Aslında Japon mutfağıyla ilgili konuşacağız. Ama Evet. son bir durağımız kaldı. Bizim herhalde favori adreslerimizden biri Bar Tranch. Bak Bar Trench benim şeyimdir. Kırmızı çizgi. Kırmızı çizgi değil mi? 1. Bak şimdi Cenk aradı. Onlar şimdi SG Club'a gidiyor. 1. Bar Trench. 2. SG Club. 3. Unknown. Bu 3 bar benim için olmazsa olmazım. Ama Bar Trench çok iyi çünkü o Bar Trench'in orijinal 2 tane yer var karşılıklı. Orijinal yerin tam böyle barın köşesi benim huzur bulduğum yer. Ben oradaki Rogerio ile beraber Allah minik aşkına. minik laflarla oradaki kokteylin yanına gelen çerezler var ya, ya. öyle bir şey olamaz. bir çerez için mekana gidilir mi gidilir, oraya gidilir. Ben 4 tane kokteyl içtim sadece o çerez yenilensin diye. Oraya gidince gümbür gümbür müzik isteyen vesaire böyle eğlenceli bir yer istiyorsanız orası öyle değil. Orası arkadaşınızla gittiğinizde sohbet edeceğiniz düşük sesle böyle Evet. daha pıs pıs konuşacağınız tatlı bir yer. Yani böyle eller abi falan edeceksiniz, orası öyle değil. SG Club biraz daha öyle. Biraz daha yüksek sesle konuşabilirsiniz ama Bar Trench daha Bence çok kaliteli bir mekan. Yani manita ile gidilir. evet. Ya da böyle bir arkadaşından, çok sevdiğim bir arkadaşından sohbet edilir. Bu arada hani Ama Gyozacı'ya gittiğiniz zaman çok yakın yürüme mesafesinde, onu da söyleyelim. Yani İkisi de Ebisu'da. her ikisini birden gitmiş olursunuz. Ama kesinlikle gitsinler, öyle bir güzel akşam geçeceklerse, güzel kokteyller içeceklerse Bar Trench'e gitsinler, selamını söylesinler. Bir de Netflix'te çıktı. Onu da Evet o Netflix şeyi vardı. Bir belgeselde geçiyor ama hangisi? Japonya ile ilgili olan belgesel Evet, evet. çıkmıştı. Ben bayağı beğenmiştim. 2 gündür gittiğimiz farklı duraklar bunlardı. Bence videoyu da zenginleştirmiş oldu böylelikle. Biz Daha eklenecek mi bunlara? bunlara eklenecek olanlar belki olur. Onları da Instagram hesaplarımızdan paylaşırız. Bu arada yeri gelmişken söyleyelim. Burak'ın ve benim Instagram hesaplarımız da aşağıda. Ve Burak'ın ne iş yaptığı, burada neden bulunduğuyla ilgili de bir bilgi verelim. Sen aslında Ben turlar düzenliyorum. Türkiye'den dünyanın farklı bölgelerine turlar düzenliyorum. Bunlar neresi mesela? Meksika var, Ferro Amazon var, Japonya var, Everest Anakamp var. Bu aralar Japonya çok popüler olduğu için Japonya olan turlar arttı. talep arttı. Mesela geçen hafta bir grubumu burada gezdirdim. Onları yolcu ettim. Bir hafta boşluğum var. Bu arkadaşla beraber o boşluğu dolduruyorum. Zevkle dolduruyorum. Şimdi o gidince de veya o devam edecek. Ben ayın 9'unda tekrar yeni grubumla beraber Japonya gezmeye devam edeceğim. Ben birkaç gün daha kendim için kalacağım. Evet. Birazcık gezeceğim. Instagram eder. için paylaşımları da ayrı çekmem lazım. Çünkü hem YouTube hem Instagram ikisi beraber olmuyor. Yetmeyecek. Yetmeyecek. Onu da baştan söyleyeyim. Japonya'ya gelirken kaç gün plan yaparsanız yapın yetmeyecek. O yüzden çok kafanıza takmayın. Bir hafta gelsen de aynı, 10 gün gelsen de aynı. Ben 8-9 oldu kaç hatırlamıyorum. Hala yetmiyor. O yüzden kaç gün ayarlayabiliyorsan gel.
Sonra bir daha gelirsin. Peki. Tamam herkes çok para bir şey hani ulaşmak, uçak parası bilmem ne fazla ama bu sefer de stresi sokup çok planlı gelirseniz kalabalık bir ajandanız olursa telaş yaparsınız, karışır işler. Rahat bırakın. Benim birçok arkadaşım mesela buraya planlı geliyor. Listesi var hepsinin. Günlük gidilecek. Yarısını yapamıyorlar her gün. Hayır abi. Bir de şöyle bir durum var. Japonya'da mekanlarda sıra bekliyorsunuz. Ama sıralar hep hızlı ilerliyor. Onu özellikle belirtelim. Şunu söyleyeyim. 1. Japonya eşittir sıra demek. Sıraya kabul edeceksiniz. 2. Rezervasyon denen şeye. Programınız netse rezervasyonu yapın. 3. Tekrar söylüyorum. Sadece checklistinizi tamamlamak için gelirseniz hiçbir şey anlamadan geri dönersiniz. Sonra fotoğraflara baka burası da çok güzelmiş dersiniz. Böyle yapmayın arkadaşlar. O checklistinizi bir kere yarıya düşürün. Okey alışveriş yapacaksınız. Bunları yaparsınız. Akşamları yapın. Gündüzleri kültür bölgelerini gezin. Zaten saat 10'a kadar mağazalar açık değil. Tapınak gezin vesaire yapın. Mağazalar kaça kadar açık? Mağazalar çok fazla açık değil işte. Saat 10-11 gibi açılıyor. Yine 10-11 gibi kapanabiliyor. O yüzden zamanınız çok kıymetli. Başkalarının Japonya'sını yaşamaya çalışmayın. Kendi Japonya'nız olsun. Ya orası işte bilmem ne şuraya gitmiş, bilmem ne buraya gitmiş. Bugün de beraber gezerken gördük. Yani o yazılan listelerin çoğundaki yerler görsel. Siz o anların sadece 3-4 saniyesini görüyorsunuz. Yani o keyifli an 3-4 saniyesi. Oraya kaç dakikada gitti, araba buldu mu, kanter içinde kaldı mı, o yediği şey gerçekten hoşuna gitti mi? Hepsi muamma. O yüzden kendinizi başkalarının hayatını yaşamakla çok meşgul etmeyin. Kendi Japonya'nız olsun. Gidin kombiniden bir tane yumurtalı sandviç atın ağzınıza. Çok güzel. Normal su için. Kahve, en iyi kahve içmeseniz ölmezsiniz burada. Krispy Bak Kreme'den Krispy aldık. Kreme. Bu ayağımızın altında o vardı. Geçersiniz Family Mart'tan tenekede de kahve var. İçersiniz çok da mutlu olursunuz. O insanlar içiyorsa sen de içiyorsun. Yani burada Japon içip bundan mutluysa sen de mutlu olabilirsin. Onu kendine zaman ayırdığında böyle keyif aldığın bir anda güzel bir kahve iç. Ama gün içinde kafein ihtiyacım yapacağım diye de listendeki en iyi kahveciyi bulmaya gerek yok. İç 15 standart bir kahve. kilometre ötede kahve içmeye gitmeye gerek yok. Yok zaman çok değerli. Bir de kış ayında geldiysen erken batıyor güneş. Doğru mu? Doğru. Bunu hesaba katacaksın. Bir de şeyden bahsedelim. Şu fotoğraf çekildiğim yer vardı ya benim. Koşarak gidip de yaya geçidinde herkesin... Ya Cross- Shibuya abi. Shibuya Ya crossing. tam aynı hataları ben de yaptım. Rezil fotoğraflarım var orada. Yani sen bunları yaptın şimdi boşuna anlatın. Marvel O bir tamam. hikaye. Bak şimdi yıllar sonra baktığımda fotoğraflara, videolara komik bir anı kalacak benim için o. Shibuya Crossing yani dünyadaki en kalabalık Yaya geçitlerinden yaya bir tanesi. geçidi. Çünkü tek bir yöne doğru değil aslında farklı yönlere doğru da geçebiliyorsun. Aynı anda 2500-3000'e yakın insan Oradaki geçiyor. en iyi fotoğrafı çekeceğim diye uğraşmayın. Çünkü o çekildi. Yani en iyisini sen çekerim diye bir şey yok. Yüksek ihtimalle sen de çekemeyeceksin. Ben de çekemeyeceğim en iyi fotoğrafı. O yüzden o anı ölümsüzleştiren saçma fotoğraf en güzeli. Ben arkadaşlarıma böyle yapıyorum artık. Zıplayın ha bir şey. Zıplarken çekeyim, düşerken çekeyim, bir şey yapayım ama tabii insanların da konforunu bozmadan etrafındaki. En iyi fotoğrafın peşinde değil, en hatırlanacak fotoğrafın peşinde olun arkadaşlar. Son soru. Japonya'ya gelecekler için önemli bir soru bence. Tokyo mu, Osaka mı, Kyoto mu veya başka bir yer mi? Osaka'ya uçak iniyor. Türk olur uçağı çok güzel ama benim için Osaka eşittir Mecidiyeköy. Şimdi Mecidiyeköy'de uyarayacağım. Şöyle Mecidiyeköy'den kastım ne olduğunu biliyorsun. Gürültü, kalabalık böyle bir şey yani Japonya'ya geldiğinde hayal etmediğim bir şey. Osaka'daki bu karmaşa. O yüzden benim için Osaka lojistik olarak çok güzel ama hemen Kyoto'ya geçmek zorundayım. Kyoto'yu çok seviyorum. Kendimi çok huzurlu hissediyorum orada. Çok mutluyum. Ama eninde sonunda içimi yiyip hadi bir Tokyo'ya gidin de eksik bir sene tamamlayayım diyor. Çünkü Tokyo'da aradığın her şey var. Kyoto'da da vardır belki ama çok Tokyo yapalım. Doğu Bank'ın daha büyük bir versiyonu. Kocaman bir Doğu Bank. Kocaman bir şey yani. O karmaşa var yani. Walmart mı o her şeyin olduğu? Evet, Walmart. Kocaman bir Walmart. Ondan sonra her şeyi buluyorsun. Ama Japonya'yı hissedeceğim dersen Nara ve Kyoto seni daha çok besler arkadaş. Peki o zaman ne yapıyoruz? Son durağa doğru gidiyoruz. Ama hiç merak etmeyin. Osaka ve Kyoto rehberleri de gelecek. Burak'la beraber bu hafta boyunca Ama o rehberleri çekeceğiz. çok hızlı geçeriz onu söyleyeyim. Abi Kyoto'ya acil gitmemiz Tamam, lazım. Osaka'yı kısa Osaka'da keseceğiz. kısa keseceğiz. Osaka duyarı yersem diye. Ama şöyle bir şey var. Haklı olarak daha böyle karmaşık bir yer ya. Evet. O yüzden çok renkli geliyor insanlara. Normal. Böyle ne derler? Çok fazla sosyal medyadaki renkli cıvıltılı TikTok videoların bazıları Osaka'dan çıkıyor. Doğru. Ama Kyoto ya. Yaşla alakalı mı dedim acaba? Değil. Kyoto Getirdiğim sakin. bütün genç arkadaşlar da ona bayılıyor. Evet. Seni Kyoto'da bir yere götüreceğim. Dünyanın en saçma yeri. En huzur bulduğum yer. Dere kenarı. Onu da ilerleyen zamanlarda izleyeceksiniz. Benimle tura gelenler hepsi bilir. O dere kenarı çok iyidir. Onu izliyorlarsa buraya yorumun altına yazsana. Dere kenarı. Senin turlarına nasıl katılacak insanlar? Onu da söyleyelim. Evet. Ben turlarımı şuraya yazıyoruz. Tamam. Sayga Travel üzerinden yapıyorum. Evet. Sayga Kerimcan, Travel'ı. sağ olsun. Kerimcan, Cihan ve Haldun Cihan, bu üç ortak arkadaşlar. Aynı yaş grubu zaten. Evet. Aynı kafadalar. Onlar bana ilk teklifi getirmişler. Seninle beraber turlar yapabilir miyiz diye. Ben dedim bana güveniyorsunuz. Ben de size güveniyorum. Onlara hakikaten güveniyorum ama onlar da bana güvendi. Okey dedik. Başladık. Yola çıktık. Çok da güzel gidiyor. Eğlenceli. Ben böyle beklemiyordum. Açık söyleyeyim. Benim için biraz daha gibiydi. Acaba insanları bu kadar kontrol etmek şey mi? Kolay mı değil mi falan. Çok eğlenceli. Ya seyahate
herkes eğlenmek için geliyor ya. Evet. O yüzden keyifli. Saiga Travel üzerinden yapıyorum. Bağdat tabii Saiga'ya da ama ben büyük ihtimalle geç cevap veririm ya da veremem. Yoğunluktan Bence dolayı sakın aşağıya- saygısız olarak algılamayın. Saiga'ya yazarlarsa daha az olur. Aşağıya Sayga'nın da hesabını Evet. eklerim. Oradan da ulaşabilirsiniz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeyelim. Şu deseni çok seviyorum. Biz sıradaki durağımıza devam edelim. Robotaşo'ya gidiyoruz. Robotaşo çok güzel. Böyle Robotaşo da gene izakaya. Anlat. İzakaya. Anlat. Abi anlatayım. İzakaya. Adam yarım saat daha program yapar. Premium Mart'ın içine aklına gelecek her şeyi koymuşlar aslında bak. ATM. Bu ama şeyin değil. 7-Eleven değil. 7-Eleven oranları daha güzel. Kendi şeyinle kredi karttan para çekebiliyorsun. Şu şey akşamdan kalma hangover şeyi. Karaciğeri destekliyor. Bunlar şey biliyorsun zaten sana verdim daha önce. Evet. Bu onun şekersiz galiba 12 vitamin. Vitaminli. 12 vitamin var bunda, bu şekerlisiz, bu şekerlisi galiba. Peki- Bunda da şey var, mineral var. İşe yarıyor bunlar ya. Ama en önemlisi bu domuz ürünü içerdiği için bundan içebilirler. Bunda domuz var, bunda yok. İkisi de zerdeçal içeriyor çok fazla. B vitaminleri de var içinde ama bunda ekstradan domuz karaciğeri de var. Üşüdün mü? Tak buradan. Yağmur mu yağıyor? Tak buradan. Sweatshirt, don, atlet, çorap. Her şey burada. Yiyeceğiniz dondurma da bu. Kağıt helva arası gibi dondurma. Bazen çok güzel giyoz oluyor burada. Eve git, mikrodalgada ısıt. Ceviz çevireceksin. Gel bakalım kur ne kadar? Çok kötü. 135 mi? Çok kötü kur. Normalde kaç olması lazım? Yani 150'lerde. 145-150 arası olsaydı bu tarihte iyiydi ama bu şey. Şu an piyasada zaten 150'ye buluyorsun. Ama işte acil bir şeye ihtiyaç oldu. Abi ATM'den çek. Doğru. Ama yoksa da etrafta bulursun. Yani burada her zaman hazır bir haşlanmış pirinç olur. Bak bu ne biliyor musun? Ne sence bu? Tuza benziyor. Ajinomoto diye geçer burada. Tamam. Markanın adı Selpak gibi bizim. MSG. Cep boyu Kewpie mayonez. Kewpie mayonez Japonların mayonezi. Evet. Bunun büyük boyları vardır burada ama cep boyunu muhakkak yanında taşı. Kendi mayonezin yanında taşı abi. Bundan giderken al. Bunun diğer kapaklısı da şey, wasabi'lisi. Çok güzel oluyor. Bozulmasın. Bozulmaz. Bu neymiş abi? Patates nişastası. Burada zeytinyağı da var, şey de var. Sana başka ne göstereyim? Deminki domuz yağı içeriği olanın hap versiyonları da var. Poşet şey var bizim otelde satılan. Evet. Onun gibi şöyle şey, demleme şeyi. Bunun 7-Eleven'daki versiyonu daha güzel. Bak burada Yiyecekler var, onu gösterelim. hazır şey, pilav, Pirinç. pirinç pilavı. Biliyorsun kırmızı etiketliler sıcak. Evet. Vitrin. Burası komple sıcak. Bu arada Burası. bazıları soğuk, bazıları sıcak olabiliyor. Bunların tamamı sıcak içecek. Okey. Onigiri zaten şey. Bunun bir açma sistemi var. Üzerinde 1, 2, 3 diye etiketler vardır. Ona göre sırayla açarsın. 1, 2, 3. Bak gel bak burada ne yapıyor? 1, 2, 3. 1'i çek. 2'yi çek. 3'ü çek. En meşhur şeylerden bir tanesi de bu. Bunu çok Egg seviyoruz. sandviç. Egg sandviç içine Fami Chicken koyabiliyorsun. Yumurtalı Femino- sandviç. Femino Mart'ın tavuğu, Fami Chicken. Nasıl geldiğini biliyorsun ismin. Burada bazen patates salatası oluyor, çok güzel olur. Patates salatası düz. Ha bazen şunu yaparım ben bak, yalnızken, otel odamda ağlarken, sana onu göstereyim. Yediğim şeyden nefret edeceksin ama ince kıyılmış kabak, çok böyle ince. Onun içine sos dökerim, nem dökerim, sağlıklı yani. Artık şey değil yani, kötü bir şey değil. Ama yok burada, kalmamış. Bulursam şey yaparım, odada yeriz. Bak hazır şey, salata. Güzel. En büyük dertlerden bir tanesi bazen peynir bulamamak oluyor. Peynir çok yaygın bir şey değil burada. Burada hazır böyle dil peynirleri vesaire peynirleri falan var. Onları alabilirler. İçiren ramen, ne kadar laf atsanız da gayet güzel bir ramen. Kim laf ediyor ya? Abi insanlar laf ediyor. Zincire karşı böyle bir bilmeden konuşma şeyi var. Bunlar az önceki kahvelerin soğuk halleri. Bu dünyadaki şişelenmiş ilk yeşil çay. Okey? Soğuk. Bunun sıcağı da var orada. Bu da onun kateşini arttırılmış versiyonu. Bak burada ne yazıyor? Reduce body fat. Vücut yağını azaltıyor, düşürüyor. Bakalım başka ne İddia var? ediyor diyelim biz ona. Kanıtlanmış gibi bir şey galiba. Bu da bak şöyle. Bu şöyle göstereyim gel. Çok tehlikeli bir su bu aslında ama bu yağın eminimini azalttığı için zayıflamaya yardımcı. Bu da yağ yakımını desteklediği için zayıflamaya şey. Bunu İkisini yani içiyoruz yani. bu yağ eminimini azalttığı için bunu mesela yağlı bir şey yiyeceğiz ya. Öncesinde bunu yemek içmek daha güzel. Ama bir gün her gün bunu içmek daha iyi. Neyi Gel. içmeyeceklerdi? Gel. Ya bana kızabilirler de ama ben bunu tavsiye ediyorum, tamam mı? Arkada biri var şu an, onu dolduruyor. Bu erikli. Bunu herkes beğenmez ama. Ya bu çok kimyonlu gibi tadı var. Ben o yüzden bu hoşuma gidiyor. Bu %5 içeriyor. Bu abi şundan uzak durun, tamam mı? Bu biraz Hızlı sarhoş ediyor. hızlı kana karışıyor diyelim ve %9 alkol. Bence ondan uzak durun. Bir de limonlu bira. Tam Radler gibi böyle. Biz nasıl çubuk kraker çok yiyorsak onlar da bunu çok yiyorlar. Patates bu aslında. Patates kızartması ama onların çok tükettiği bir şey. Midem böyle bastırması hiçbir şey isteriz ya biz. Ama çubuk kraker manyağıyız. Evet. Onlar da bunu yiyorlar. Bak bu şey bizim yediğimiz umenin o ekşi eriğin böyle kuruları var burada.
Kestane var, kurutulmuş şeyler var. Bak peynirler var yine. Çerezler çok iyi. Şu çerez. Japonya'daki en iyi, en iyi bence bira çerezi. Kesinlikle. Kakino tane. Kamedano dediği için de fıstık da var içinde ama asıl olay şu. Kakino tane. Daha bir sürü var abi, bitmez burası. Burası bitmez. Bir de her mağazada farklı ürünler de var. Evet, bazı büyüklüğüne göre bazı şeyler ilave olabiliyor, azaltabiliyor. Japonya'da en çok hırsız yapılan şey ne biliyor musun? Ne? Şemsiye ve bisiklet. En çok hırsızda olan Evet, çünkü insana şemsiye değer vermiyor, çok ucuz ya. Bir yerde birisi ihtiyacı oldu mu alıyor. Tık alıyor gidiyor, karıştırıyor bazen falan. Ne Ama kadar zaten ki? ucuz. Ne kadar? Kaç bu ya? 120-200 falandır. Küçükler güzelmiş. Hangisi? Ha evet, şeyler. All Weather Umbrella. Evet. Zaten kıyafetler güzel. Ha bak, bu soğuk havalarda kadınların çok sevdiği bir şey. Cep sobası. Evet. Atıyorsun içine, bir atıyorsun, ısınıyorsun. Makyaj malzemesini genelde Don Quixote'ye gösteriyorlar ya. Evet. Fiyat karşılaştırma yapsınlar. Bazen bu Matsumoto Kiyotoshi yaygın bir eczane ağı. Drugstore veya neyse. Burada da yine aynı şekilde çikolatalar var ama çok Don Quixote gibi değil. Ama bazı ilaç ve makyaj ürünleri burada daha uygun olabiliyor. Her zaman değil. Kıyaslasınlar. Sadece makyaj mı yoksa böyle işte maskeler Dedim işte falan var maske ya. falan filan o pirinç maskesi, akne kremi bilmem ne falan. Zaten Don Quixote, atıyorum Shinjuku'dayız diyelim. Don Quixote şurası, o da burası. Karşılaştırsınlar abi fiyatı. Shinjuku'ya geldiklerinizden her yerde her şeyi bulurlar Evet, bence. evet. Arkada da Godzilla var şu üstte. Abi bu geniş caddelerde karşıdan karşıya geçme olayına bayılıyorum ya. Evet, evet. Ama çarpışmamak lazım. Bu arada herkes her yerde soldan yürümeli. Özellikle metrolarda, Osaka yolda. hariç. Ha, neresi? Osaka'da bir gariplik var. Robota şöyle geldik. Bak şurada şeyini göstereyim. Logosunu göstereyim. Böyle robota ızgara dedikleri bir sistem var. Oradan bize pişirdiklerimizi kürekle servis edecekler. Robota ızgarayı böyle Uzak Doğu veya Japon restoranda çalışanlar da bilir. Böyle özel bir ızgara çeşidi. Bize burada ızgaradan çıkan lezzetleri yavaş yavaş sunacaklar. Girelim o zaman. Sipariş ettikçe gelecek, sipariş ettikçe gelecek. Robotaşo. Robota show. Gel. Hadi bakalım. Erken geldik ama bence yer olabilir. Kürek bu mu? Kürekçi aynen ya. Vay be. Fırın küreği. 13たち様2名様ご予約の2名様です。 Böyle mi oturacağız? Ya ayaklarını saklıyorsun aşağı, korkma. Ha, güzel. Nasıl deneyim? Farklı. Kardeşim için değer. Hay. Bunlar çok da friendly, YouTube friendly yani. YouTube derken şeyi seviyorlar. Çok Sohbeti. dertleri yok yani. Evet, evet, çok şeyler, eğlenceli bir ekip. Ha, ayakkabı çıkarıyor muyuz? Tabii tabii. Geçmiş olsun. Evet, hem yemeğe başlıyoruz hem de Gel kardeşim, sana paylaşmaya. ellerimle yaptığım patates salatası. Ilık. Karaage tavuğumuz. En sevdiğimiz şey tavuk kızartmamız. Aynen şöyle. Çok güzel. Ama biz yine de yapmaya çalıştık burada. var. Genelde oradan sipariş etmeye çalıştık. Bu Kilitos ama yemeklerimiz çoğu oradan gelecek. Ama çok güzel kızarmış. Dışında hiç... Karayega buldun mu affetmeyiz. Patates sosu yıkılıyor. Tavuk da çok iyi. Çok iyi. Ama biraz yağlıymış. İtiraf edin yani. Tamam, çok güzel. Japonya'da yediğim en iyi patates salatası. Farkındasınızdır, etraf birazcık sesli. Izakaya konseptinin aslında özelliği bu. Hem bar hem restoran ikisi bir arada. Ve Bir Japon meyhanesi. Bu kadar. hem de ayakkabı çıkartmalı yani. Evet, şu an bu bulunduğumuz yer tam bir Japon meyhanesi. Herkes Bunu böyle nereden anlıyoruz? Bunu gürültüden anlıyoruz. Bunu elle yemek istiyorum. Uygun mu? uygun tabii ki. Değişiz. O işi var. Kızı şaşırttı. Şaşırdı kız sana. Patates salatası vereyim mi? Zaten Ver. az yemek zorundayız. İkram et. Patates salat. Bu kadar da paylaşımcı. Okey. Arigatou gozaimasu. Hoppa! Buraya geldiğinde ilk hissettiğin şey ne? Samimiyet. Baba. Ben elimle ayakkabımı çıkarırım sadece. Bak bu arada Asya'daki bazı ülkelerde yine var bu. Sadece Japonya'da değil.
Ben Vietnam'da gözlükçü mağazasının ayakkabısı giydiğini biliyorum. Used to drink a soup like that. Ha, really? Bak arkadaş da bize öğretiyor. I say too late. Yeah, no problem. Yeah. And second, eat it. Ya, But this bird is too hot. Please don't eat. The other one. This part. Yes. nice. Ve her şey çok güzel demek istemiyorum ama maalesef çok güzel. Şu tatlı patates geldi. Az önce görülen şov belli zaten. Üzerine tereyağı koydu, bal döktü. Tabii en önemlisi baldan önce kömürle onu bir yaktı. Evet. Asıl burada ne var? Bugünün spesiyalinden bir tanesiymiş. Kalamar var. Her tempuranın yanında böyle tuz gelir. Bazen normal tuz, bazen şisolu tuz, bazen wasabi tuz ama tuz her zaman gelir. Tuza batır ye, tuza batır ye. Bugün pek ihtiyacımız yok artık daha fazla ama. Tuz mu? Evet. Tuz bizi güçlü eder. Ne diyorsun be? Ne diyorsun be? Çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi? Bu tempura değil, bu başka bir şey. Yani bizdeki Türk usulü bu, biliyor musun? Abi çok iyi. Tam bir hamur kaplamış etrafını ama çok güzel. Yani bunu göstermeliyim. Acayip. Acayip yani. Bye bye. Bye bye. 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 Bye bye. Patatese giriş yapıyorum. Gir. Şöyle Sen tatlı basit çok mu seviyorsun? çok. Özellikle tatlı Bugün patates. fark ettim onu. Doğru ülkedesin. O insanlar da seviyor. Bak şimdi geliyor. Hazır mısın? Yan masadan şimdi patates salatası gelecek. Şaka yapıyorsun. First you, and then maybe. First you please. Bu Yatırımdır. Buna yatırım derler. Evet, farklı. Soğuk patatesi onlara verirsin. Onlar sana yeni geldi mi sıcak patates verir. Nasıl? çok iyi. Adam Ama pazarlayayım ben. bu benim alışık olmadığımız tarzda. Yani bizdeki tatlı patatesler farklı biraz da. Bu biraz daha böyle kestane yiyormuş hissiyatı veriyor. Yoğun, damakta daha yoğun tat veriyor. Ah, you are so kind. Thank you. Yeter. Değil mi? Evet. Arigatou gozaimasu. Champura vereceğimizi düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Kalamarı beğendim. Hele limonlu şekilde, asitli şekilde daha iyi olmuş. Tuza batırınca Asitli şeyler yağı da alıyor ya. evet, Yağ ağırlığını alıyor. tuza batırınca da acayip oldu bak. Şimdi bazen çok karışıyor. Yakitori neresi, izakaya neresi. Şimdi yakitori mekanları sadece yakitori verir. Şişlerde vesaire. Yani Tamam, o da- sadece tavuk olmayabilir ama böyle şişlerde hep skewer dedikleri hep onlardan verir. İzakayalarda da bazen yakitori menüsü olabilir. Her izakaya bir yakitoridir aslında. İçinde yakitori barındırır. Ama her yakitori de izakaya demek değildir. Evet, izakaya Nasıl? farklı. İzakaya bu, meyhane. Evet. Ama yakitori mekanında sadece yakitori vardır, şeyden gelir. Izakaya'da yakitori de olur, yanında tempura verir, bilmem ne verir, meyhane. Gyoza olur, fried chicken olur. Mesela Hepsinden ama oluyor. Vay be. Dışı sebzeli olan bir gyoza söyledik. dışı beyaz, this is with shiso pepper or no? Shiso, okay. Japon fesleğinin aslında o shiso. Şöyle göstereyim. Nasıl? Sıcak. Lezzet nasıl? Lezzet güzel. Strauss pepper. Bununla pairing diyormuş. Asitli mi acaba? Süt usulüne göre. Wow. Oh. Nice. What are you having? Oh. Çok acı. Acı ama öncesinde asit geliyor, sonra bir acı vuruyor ama Şey aynı var. anda vurdu yani. Hem pepper var hem de yuzu var şeyde, onun içinde. O ekşi tat yuzudan geliyor. Ferahlık da geliyor bir yandan. Sıcak ama yiyorum. Çok güzel çünkü. Üzerinden de bir şey dökecek ama ne dökecek bakalım. Şey, Oo, katsuobushi.
Karides mayonezimiz geldi. Mayonezli karidesimiz. Bizim böyle bir mekan paylaşırkenki en büyük dertlerimizden bir tanesi. Buraya paylaştıktan sonra çok fazla akın olması vesaire ya. Evet. Buraya olsun ama değil mi? Buraya olsun. Burada deneyim yaşamanız lazım. Kesinlikle. Eğer ki Japonya'ya geliyorsanız burası Ya böyle gerçekten garip bazen yazıyorlar ya, abi burayı da paylaşmayın. Ulan bunun neyini paylaşmayayım abi? sana özel olsun diyor yani. Hayır canım. Buraya bence herkes gelmeli. Atıyorum. Ha? Vallahi ama. Bu? Yemeyeceğim mi? Sen önce bundan ye. Böyle Tabağımı alayım da soğusun biraz. Abi böyle bir şey olamaz. Allah Allah. Çünkü tempurası o kadar iyi ki. Afiyet olsun. Nasıl? Bak güzel. Bu mayoneze çok az şu kırmızıdan atsaydı Dynamite içini bulurdu. Olurdu. Bizim vakti geliyor. Şimdi Wagyu'muz geldi. İstediğin parçayı al. İstediğim parça, ufak parça almak istiyorum kardeşim. Tamam. Biraz bunu tuzlamak istiyorum. Çok güzel tuz var burada. Orijinal wasabi'miz. Bu tarz lezzetleri sevenler için horse radish de var orada. Bayır turbu mu diyelim ona? Evet, enteresan bir turp. Bu Çok ara güzel olacak. Çok kullanıyorlar. Bir tane daha söyleyeceğiz. Öyle mi oldu? Kurtarmaz mı? No way. Bak. Ne oldu? Nasıl? Bir tane daha söyleyeceğiz. Bundan belli oldu. Abi o kadar güzel ki. Et çok güzel. Yağlı. Tereyağlı gibi. Sunma sen. Which part of the Wagyu? Which part? Arka. But. Bu kadar güzel bir et beklemiyordum. Bir de adam onu ağır ateşte pişirdi. Şu Kobe eti, Wagyu eti. Wagyu etinde Kobe eti nedir? Kobe neredir? Ne yapar? Onları da bir açıklayalım mı? Osaka'ya yakın bölgedeymiş. Bunun geldiği yer. Kobe Kobe de Osaka'ya yakın. yakın, aynen. Yani bu şey gibi, Trakya kıvırcık kuzu eti demek gibi bir şey. Abi canım. Kobe eti yedim diyorlar ya. Kobe bölgesinde yetiştirilen Evet, hayvan Kobe'deki eti. çiftliklerden gelen Kobe'ye has şey. Ki daha iyi çiftlikler var değil mi? Kobe kelimesi sana lezzet vaat etmiyor. Kobe kelimesi sana etin nereden geldiğini anlatıyor sadece. O gelen etin hangi kalitede olduğu, hangi verimde olduğu vesaire tamamen değişken. Yani Kobe'den gelen bir etin bundan daha kötü olma ihtimali, bunun daha kötü, hepsi mümkün. Evet. Sadece Kobe demek yetmiyor. Kobe'den mi geldi, A sınıfı mı, B sınıfı mı? Hani sana daha önce söylemiştim Evet. ya, A ve B aslında bizlerle değil de kasaplı üretici arasında olan bir şey. 1, 2, 3, 4, 5 de işte senin tahmin ettiğin gibi 5'e doğru çıktıkça kalitesini gösteren bir şey. Yağlılık oranını gösteriyor. Aslında yağlılık derken ne kadar verimli oldu yani ne kadar yağın dağıldığını. Mermerimsi dokuyu. Evet yani yağlı değil, yağın nasıl dağıldığını aslında bir şey. Bugün özel bir gün yaşıyoruz. Evet. Biz böyle çok şey yapıyoruz ya bazen, kafayı takıyoruz ya. Japon bıçağı, Japon çelik bıçak, dövme bıçak bazen işte atıyorum. Bak abi adam neyle uğraşıyor? Gayet düz, piyasalanmış şey bir bıçak, doğru mu? Doğru. Paslanmaz çelik şey bir bıçak. Hani kötülemek için söylemiyorum da hani işini onda görebiliyor. Diğeri çünkü hakikaten zor. Yani ona bakım yapmak, onu arada bileylemek vesaire. Çünkü sertlik dereceleri çok farklı. Bir tanesi çok kıymetli gibi görünebilir ama çok fazla bakım gereklidir. Çok fazla ara bileylemek gereklidir. Adam abi mis gibi şeyle işini görüyor. İşinde usta. Abi çok iyi. Adam baksana şef gibi, orkestra şefi. Bütün robot ızgaranın etrafındaki herkesi tıkır tıkır yönetiyor. Aynen. Çok güzel yemekti. Vallahi Vallahi çok güzeldi ya. Yani çok mutluyum şu anda. son zamanlarda en eğlendiğim bir şey olabilir. Yani bir de buranın da şeyi var. Abi etkisi var. sürekli servis nerede var başka ya? Ayakkabını çıkarıp da geliyorsun. Bir tanesi var ya kürekle ağzına sokuyor diye. Burası orası. Hesabı isteyelim. Biz bu arada son durak burası demiştik ama hadi bir durak daha yapalım. Neresi? Hemen gösterelim bir. İşiren. Hiç sormayacaksın zaten. İşiren. İçiren yapalım abi. Bir de İşiren'e Ya bir gidelim. an korktum acaba biz içiren yapmadan mı uyuyacağız diye. Tokyo rehberi ramensiz olmaz abi her zaman. Evet hesabımız geldi. Toplam 13.169 yen. O da 3.611 lira yapıyor. Bira içtik. 1600 liraya 3 tane. 4 ya ben bir tane daha içtim. Bir tane daha mı içtiniz? Ama Bir şey de birayı sayma zaten şu an ya. Yani 3600 liraya muazzam yemek. Muazzam. Bak shiitake mantarı 620, tatlı patates 680. Bunlar yen bu arada. Kızarmış tavuk 680, patates salatası 580, biralar 2100 tutmuş. Afiyet olsun kardeşim. Şu hareket bu arada kalp emojisi. Toplamda 13.169. Gerçekten burası çok güzel. Şimdi gidelim bir de ramen yiyelim. Çünkü Japonya ramensiz olmaz. olmaz. Benim bu gideceğimiz yeri sevme sebeplerinden bir tanesi de kendine göre kişiselleştirebiliyorsun. Yani- Yani diyorsun ki daha kalın olsun,
İşte sarımsağı böyle olsun, acı seviyesi bu olsun. Ya çok güzel ya. Şey gibi, ramenin Starbucks'ı. Biz buraya ödeyelim, ardından orada görüşürüz. Kaçalım. Şöyle normalde böyle ekstra et, ekstra malzeme isteyenler için özel paketler var. Ha bence en güzeli normal almak, yanına bir tane yumurta ilave etmek. Tamam. O kadar. Burada bize işin daşı kısmı vardı ya, bu şeyin suyunun olduğu. Evet. O light mı, medium mu, strong mu olsun? Onu söylüyor. Ben medium seçiyorum genelde. Aroma lezzet olarak bakarsan da ekstra içi seçebilirsin. Okey mi? Tamam. Sarımsak oranı söyleyebiliyorsun. Ekstra bir tane daha söyleyebiliyorsun. Tamam. Bu hala ücretsiz. 2 tane istersen ücretliye geçiyor. Anladım. Olmaman lazım. Green onion istiyor musun? İstemiyor musun? Yani yeşil tarafından mı istiyorsun? Beyaz tarafını mı istiyorsun? Ondan sonra onu seçiyorsun. Burada da kaç dilim istediğini söylüyorsun o şeyin. Tamam. Bunun. Ondan sonra ve acılık derecesi. Evet. Noodle texture çok önemli. Medium veya soft iste. Okey. Çok güzel oluyor. O zaman ben Ama veriyorum medium siparişi. isteyebilirsin. Bir şey diyeceğim. Heh. Çok güzel bir şey yiyeceksin. Valla. Vallahi. Ben çok seviyorum abi. Gece vakti Tokyo'da yapacak en güzel eğlence. Buranın güzelliği şu, her saat açık, 24 saat açık. Her şubesi değil ama çoğu şube. Yani bazı şubeler böyle merkezi yerdeki 24 saat açık. Ve zincir. Japonya'da zincir. Zincir. Bu ramenin Starbucks abi. Evet. Şey çok güzel mesela, karşına gelip hiç yüzünü görmüyorsun. Tabii hiç kimse muhatap olmuyorsun. Muhatap olmuyorsun. Siparişini oradan verdin, geldin buraya, doldurdun, ardından sana hazırlıyor. Şu bile yok bak. Merhaba. Sohbet- Ne yiyorsunuz? Mesela yandaki kıza yapsam polis çağırırlar. Şurada astığımız şeyler var. Bunlar da mesela zile basıp şunu koyarsan buraya. Aha. Benim diyor sipariş aşamam ne durumda onu söyleyebiliyorsun. Sonra burada ne var biliyor musun? Buradan artık gideceğim diyorsun yavaş yavaş. Koltuğumu terk edeceğim diyorsun. Silin milin tarzı. Burası çok gürültülü diyebilirsin mesela. Burası çok gürültülü diye şikayet edebilirsin. Evet, çok heyecanlıyım. Sirkeyi. Sirkeyi çok az döktüm. Şimdi önce Bilemediğin emin olmadığın için sen ha? önce bir karıştırıyorum. Tam istediğim kıvamda, biliyor musun? O zaman noodle'u bitince tekrar Evet, noodle'u yedi. Hala suyundan var. Öndeki şeye koydu. Zaten onu baştan satın almıştı. Zile bastı ve şuradaki şey dedi. Bir tane daha bana şu çubuğun üstündeki kağıtta yazıyorlar. ha, Extra noodle. Ondan istedi yarım porsiyon veya tam porsiyon. Zile bastı. Onları kartı koydular. hadi bakalım. Ne kadar hüpleterek yersen o kadar iyi oluyor değil mi? Hürmet hazırlayan kişiye bunu yemek birazcık kelle paça çorbası gibi olduğu için terletiyor. Sıcak bayağı. Acı da var biraz. Evet. Yumurta burada. Bunu da böyle yarım yarım bölüp bu şekilde. Yiyenler yemeyenleri anlatsın. Şimdi diyecekler ki çorba içinde yumurta mı olur? Olur. Acısı çok güzel geliyor. Çok iyi. Oishi. Oishi. Baksana. Noodle'a ara verdim. Birazcık çorba içeceğim. Bu sistemi getirmek lazım. Kanalda video var. İstanbul'daki Japon lezzetleri var kanalda. İzleyebilirsin. Bu sistem var mı abicim? O sistemi soruyorum ben. Yani böyle kapalı ortamda. Evet. Öyle yok. Bizdeki herkes birbirine salça olur. Abi çok güzel ya. Suyu çok güzel bir kere. Çok iyi. Oh götür. Burak ne kadar bunun fiyatı? Maksimum 500 işte. 425 lira. Ki burası zincir ve pahalı. Zincir ve Sen pahalı. şikayet ediyorum. Normalde ramen daha ucuz ramenler var. Heyecanlanmaya değer miymiş? Çok güzel. Bayıldım valla. Ama artık doydum. Bugün çok yedik. Bir ara Cenk'le beraber video çekmiştik sanki ya. Geçen günmüş gibi. Değil mi? Ama sashimi neydi be? Sashimi olaydı yani. Vallahi öyleydi. Saat 24'te trenler duruyor. O yüzden otele dönmek istiyorsanız Bazı trenler 24.30 yani 12.30. Balkabağına dönüşmeden önce Ama bence en güzeli dediğin gibi 24'ü baz almak. birçok yerde kapanıyor aslında. Evet. Atıyorum şimdi Yamanote Line'a bakıp da aldanmasınlar. Evet. Atıyorum başka bir hat Asakusa mesela 12'de bitiyor olabilir emin değilim ama iyi kontrol etsinler. T-Block'ta şey var. Nerede? T-Block sitesinde
restoranların çalışma saatine göre filtreleme yapıyorsun. Evet. Filtrede şey yazıyor. Sabah getiren gelene kadar açık olan mekan. Ha. Yani sabah getirenler başlayana kadar açık olan mekanlar. Yani dışarıda takılabilirsin. Evet evet. Tokyo Lezzet Rehberi'nin sonuna geldik. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Final gibi final. Burak gerçekten bana muazzam bir tur yaptırmış oldu. Siz de bu tura dahil olmak ve daha fazlasına dahil olmak istiyorsanız Burak'la beraber gezebilirsiniz Japonya'da. Onu özellikle belirtiyorum. Saiga Travel'ın sitesinden bu konuyla ilgili bilgileri alabilirsiniz. Tabii ki sizlere çok teşekkür ederim. Burayla ilgili bir şeyler paylaşmaya başladığım zaman Instagram hesabında çok fazla tavsiye geldi. Hepsine gitme tabii şansımız yok ama mutlaka Japonya'ya tekrar geleceğim. Japonya farklı bir dünya. Doğru mu? Kesinlikle bu gezegenden değil burası. Bu gezegenle hiçbir alakası yok. Asya'daki çoğu ülkede bu şeyi hissediyorsun. Kültür farkı var, bilmem ne farkı var ama Japonya'da bambaşka bir şey var. Evet. İnsanların hal, hareket vesaireleri bu başka bir konsept. Burası bu dünyadan değil. Değil. Gerçekten öyle. Peki o zaman videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı benim için çok önemli biliyorsunuz. Aramıza katılmanız her zaman beni onurlandırır. Bundan dolayı bir de alkışımız biliyorsun ki. Yani abone olmak, beğenmek, alkış demek. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta Perşembe günü yeni bir videoda karşınızda olacağım. Bir şey diyeceğim. Guru Kafa YouTube hesabını takip etsinler mi ya? YouTube hesabı. Bir şey diyeceğim ya, korsan giriyorum buraya. Tamam. Gerilla marketing. Peki 10.000 takipçim var ama videom yok. Eğer 20.000 olursa belki video yaparım. başlayacak o zaman. Guru Kafa'nın hem Instagram hem de YouTube hesaplarında takip edebilirsiniz. Ve tabii ki unutmadan önümüzdeki hafta yeni bir video olacak ama Japonya olmayacak. Japonya rehberini yani Osaka ve Kyoto rehberini de ilerleyen zamanlarda izleyebileceksiniz. Bence geldiğiniz zaman onları da O da değerlendirebilirsiniz. çok güzel olacak. Evet. Önümüzdeki hafta Perşembe saat 19'da yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Arigatou gozaimashita. にじませた瞳をそっと拭い憎らしい気持ちにそっとさよなら Lights out 受け止めてありのまま今夜 Say a prayer for me Say a prayer for me Doğru zamanda doğru adres. Starbucks. Ak Yatırım iştiraki Stablex ayaküstü lezzetleri sundu.